Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap okumasıyla, incelemesiyle karşınızdayım. Bugün yine kanalımızda kendine ait oynatma listesi olan ve külliyatını beraber inceleyeceğimiz Sencer Divitçi Hoca'nın külliyatının 4. kitabı. Oğuz'dan Selçuklu'ya isimli eserini inceleyeceğiz. Oğuz'dan Selçuklu'ya. Asya tipi üretim tarzı yani Atüt tartışmasının isim babası olan Divitçioğlu, düşünce dünyamıza yön veren eserleriyle Ortaçağ tarihçiliğinde özel bir yere sahiptir. Oyun teorisinden işlev teorisine dek farklı yaklaşımlarla klasik tarihçiliğin dışına çıkan, formüllerle okurun zihnini sürekli uyanık tutan, kendine özgü bir sosyal bilim dili yaratan Divitçioğlu, Köktürklerden Osmanlı'ya dek Ortaçağ Türk toplumundaki süreklilik ve kopuşları, geri dönüş ve sıçramaları kışkırtıcı tezlerle ele aldı. Doğru. Oğuzhan Selçuklu'ya isimli bu çok önemli eserinde Divitçioğlu, Ortaçağ Türk tarihinin pek bilinmeyen toplumsal evrimini mahir bir dil ve kuşatıcı bir tahlille ele alıyor ve Oğuzların bir boy, bir konat ve bir devlet olarak şekillenen seyrini 3 katmanda değerlendiriyor. Okuru şaşırtan, literatürle hesaplanan, araştırmacıları başka kaynaklara sevk eden etkileyici bir çalışma. İlber Ortaylı'nın Milliyet'te Sencer Divitçioğlu ile ilgili olan yorumu, Sencer Divitçioğlu ilk anda herkesi şok edecek tezleriyle ama o tezlerden çok herkesin eline pek geçmeyen tarih, iktisat ve sosyal bilgiler literatürünü alıp taraması ve değerlendirmesiyle bilinmelidir. Gerçekten önce kitabı incelemeden şunu söyleyebilirim. Sencer Hoca iktisat kökenli olduğu için aslında eski Türkçeyi de bilmiyor. Akademik kariyeri, profesörlüğüne kadar iktisat üzerine. Daha sonra tarihe yöneliyor ve en az bir 25 yılda bir tarihçiliği var ve tarihçiliği yaparken de eski Türkçe kaynaklara doğrudan gidemiyor çünkü dil bilmiyor. Ama İlber Hoca'nın dediği gibi Fransızca, İngilizce, Türkçe ikinci el kaynaklar diyebileceğimiz, mesela işte direkt bir kitabın yazması, bir vesika birinci el kaynaksa onu inceleyen İlber Ortaylı'nın eseri ikinci kaynak oluyor. İkinci kaynak oluyor. İnceleme kaynağı oluyor. Ya da İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın o serisi öyle gibi. Hocanın ikinci el kaynakları taraması çok iyi. Ve bu taradığı kaynakları kendi müktesebatıyla birleştirip özellikle iktisatla, sosyolojiyle, ne bileyim etimolojiyle falan birleştirmesi ve garip böyle sentezler sunması gerçekten insanın kafasını karıştıran, yani hocanın üslubu da öyle. Klasik tarihçi üslubunun biraz dışında. Hani ben keyifle okuyorum. Herkese tavsiye ediyorum. En azından kafanız başka yerlere yöneliyor. Şimdi hocanın CV'sinden başlayalım önce. Divitçioğlu 14 Şubat 1927'de İstanbul'da doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 57 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 58 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. 60'ta Cambridge Üniversitesi misafir profesör olarak davet edildi. Uzun yıllar boyunca İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde ve 75'ten itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde teorik iktisat dersleri vardı. İktisat Fakültesi'nde İktisat Teorileri Kürsüsü'nün başındayken 1980 yılında darbeci generaller tarafından üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Bu dönemde Nanterre Üniversitesi'nde konuk profesör olarak çalıştı ve ardından 84 yılında Türkiye'ye geri döndü. Ancak bu dönüşün üniversite ve iktisat alanında ayrılarak tarih çalışmalarına yoğunlaştı. Görüyorsunuz 50'de üniversitede mezun olmuş, 84'te Türkiye'ye dönene kadar 34 yıl hoca iktisatçı. Ben hiç iktisat kitaplarını okumadım ama bence iyi de bir iktisatçıdır diye düşünüyorum. Ama 84'ten ölene kadar, yani 2014'e kadar, 80, 94, 30 sene. 30 senede tarihçiliği var. Yani hoca bir ömre iki ayrı uzmanlık alanını çok iyi sığdırmış. Türkiye'ye göründü. Ancak bu dönüşümün üniversite ve iktisat alanına ayrılarak tartışma yolu aynı, artık yeni ilgi alanı özellikle Ortaçağ Türk tarihiydi. Araştırmaları 6 ila 7. yüzyıl Orta Asya Türk İmparatorluğundan başlayıp 13. yüzyıl Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna kadar geçen uzun dönemdeki Türk toplumunun tarihini içerir. Bu çalışmalarını 25 yıl boyunca sürdürdü. 2014 Eylül'ünde 87 yaşında vefat etti. Eserleri şunlardır: Mikro iktisat, Asya tipi üretim tarzı ve az gelişmiş ülkeler. Asya üretim tarzı ve Osmanlı toplumu, Marksist üretim tarzı kavramı. Mesela bu kitapta, bu kanalda incelemesi olan ilk kitabıydı. Das Kapital üzerine çeşitlemeler, değer, üretim ve bölüşüm, Köktürkler, geçivermiş gelecek, nasıl bir tarih, Oğuz'dan Selçuklu'ya, bu kitap mesela. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu,
birinci kitabıydı. O kanalda yok. Ortaçağ Türk toplumları hakkında. Orta Asya Türk İmparatorluğu. Orta Asya Türk tarihi üzerine 6 çalışma. Bu kanalda incelemesi var. Zaten hocanın külliyat serisi dememizin sebebi şu arkadaşlar. Alfa tarih bunları galiba 7 ya da 8 cilt olarak basıyor. Burada kitapların çoğu var. Hepsini sırasıyla kanalda inceleyeceğiz. Bu kaçıncı oldu? 4. oldu. 2'yi inceledik. 3'ü inceledik. Bu 4. Yani kanalda hocanın 3. kitabı. İçindekiler bölümünde de Oğuzlar, Selçuklular ve Selçuklu devlet modeli, konat modeli. Ferit Edgün'ün Sencer Divitçioğlu ile ilgili bir giriş yazısı var. Okumanızı tavsiye ederim. Çok duygusal bir yazı. Hocanın bilim adamı ve insan yönünü anlatan hoş bir yazı. Ön sözde alan diye not düşmüşüm. Elinizdeki kitap Ortaçağ Türk toplumları ile ilgili. Yani Orta Asya Türklerinden 552-744 Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesine yani 1453'e dek uzanan 900 yıllık koca bir çağı bir araştırma programı çerçevesinde anlamak, açıklamak amacıyla yazılmış kitapların üçüncüsüdür. İlki Köktürkler, Kut, Küç, Ülük 1987. İkincisi Nasıl Bir Tarih, Köktürkler, Karahanlılar 1999 adları altında yayımlandı. Bu da serinin 3. kitabıymış ama külliyat serisi olarak olmadığı için almadık. Birinci bölümden başlıyoruz. Tokuz Oğuz. Çin kaynakları Tokuz Oğuz'dan ilk kez onların Çinlilerle birlik olup Hiyeli yani İli Kağan'ın sonunu hazırladıkları 630 olayları vesilesiyle bahseder. Bu 9 boy şunlardır. Uygur, Buku, Kun, Bayırku, Tongra, Siyeki, Sıkar, Kipi ve Edis. Hamilton'dan alıntı. 9 boyda Türk kökenliydi. Nitekim Çin kaynakları onlardan haber verirken daima Türklerin 9 boyu ya da 9 boyun Türkleri deyimlerini kullanırdı. 9 Oğuz boyları 6 Sir, 2 Edis, 1 Kıpçak boylarıydı. 12 Türk yani Türk boyunun kurduğu bir federasyonun üyesiydiler. Tonyukuk ve Kültigin yazıtlarından anlaşıldığı kadarıyla onları Türk Konfederasyonu'na dahil etmek hiç de kolay olmamıştır. Galiba Kapağan Kağan zamanında Tonyukuk'la yapılan zorlu savaşlar sonucunda Oğuzlar pes etmişler. Fakat Bilge Kağan döneminde defalarca baş kaldırarak Kağan'a ve kardeşi Kültigin'e çetin günler yaşatmışlardır. Biz Orta Asya Oğuz boyların hepsini sanki böyle bizim işte Göktürkler, Büyük Hun İmparatorluğu falan gibi. Uygurlar gibi onların içinde böyle sanki çok uslu gibi zannediyoruz ama aslında Türk devletlerini içeriden çökerten hep gene o Türk boyları olmuştur. Bugün bizim o 24'tü galiba Oğuz boyu dediğimiz o boylar kendi içinde sürekli sorun çıkarıyor. 24 evet 24 Oğuz boyu. Vatan diye not düşmüşüm köşesine. Bütün 10. ila 12. yüzyıl yazarları yani İbli Fazlan, Hudut al-Alam, İstahri, Kaşgari, İdrisi vesaire Oğuz ilini şöyle belirler. Doğuda Aral Gölü'nden Sütkent'e dek inen Sir Derya kıyıları ile Karaçuk Dağları arasında kalan bölge yani Türkmen ve Karluklarla sınırdaş. Güneyde Sütkent'ten başlayarak Amu Derya'yı Curca'nın oldukça üstünden kesen Maverayü Nehir, Mangışlak'a kadar uzanan hattın kuzey bölgesi Harezm'le sınırdaşmış orası. Batıda Hazar Denizi, kuzeybatıda Çim Irmağı, Hazar ve Peçenek'le sınırdaşmış ve kuzeyde Karakum'un üst Kirmek'le sınırdaşmış arkadaşlar. Ebulgazi'nin tanımladığı Oğuz ili sınırları daha kısıtlıdır. Oğuz ilinin alıntı direkt Ebulgazi'den yapıyoruz arkadaşlar. Oğuz ilinin güneydoğusu Issık Göl ve Almalık. Kıblesi Sayran ile Kazgurt Dağı ve Karaçuk Dağı. Onun Demirkazı, Ulutağ ve Kiçi-Taki Bakır Menbaı'dır. Günbatısı Sir suyunun ayağı Yangıkent ve Karakurum'dur. Hani bizim net vatan diyebileceğimiz Türklerin ana vatanı işte buralar arkadaşlar. Kültür ve iktisat diye köşelerine not düşmüşüm. Yani Oğuzların kültürü ve iktisattaki durumları, ekonomileri arkadaşlar. Oğuzlar bir tengriye taparlar, ölüm ötesi hayata inanırlar ve bundan dolayı da ölüyü giysileri, silahları, atı, yiyeceği ve içeceğiyle birlikte mezara koyarlar. Ölünün ardından at kurban edilir. Su ıdıktır.
Belki de tabudur. Onu kirletmemek için ne yıkanırlar ne de giysilerini yıkarlar. Hayvan öldürürken kanını akıtmamaya ve kemiklerini kırmamaya özen gösterirler. Kültürün bir parçasıymış bu. Suyun kutsal olmasını gayet anlayabilirim. Suyun kıt olduğu yerlerde ağır ceza vermek ya da atın çok önemli bir iktisadi unsur olduğu, ulaşım aracı olduğu yerde ata yapılan herhangi bir zulmün, işkencenin ya da öldürmenin misliyle karşılık görmesi gayet hani fizik hayatın, reel hayatın kültüre olan etkisi olarak incelenebilir. Antropologlar bu şekilde inceleyenler var. İktisat kısmı. Onlarda ıdışma gibi armağanlar aracılığıyla armağanlar tüketmek sürecinin özgürlüğü şekli olan yağma geleneği de yaygındır. Boy ve oğuş beyleri üretilen ve ulca olarak alınan malı davetlilere bazen üleştirerek bazen bunların yakılıp yıkılmasına göz yumarak yağmalatırlar. Amaç bir yandan biriktirilmiş malı üleştirerek tüketimi yakınlara kadar yaymak, öte yandan beyin toplumdaki itibarını pekiştirmektir. Gerek armağan ıdışması, gerek yağma, gerekse hangi türden olursa olsun üleştirme, birikilen malın yeniden bölüştürülmesi demektir. Bu ise toplumda ödünleme, karşı ödünleme mekanizmasının işletilmesine yol açar. Köşesine düşmüşüm. Din, zina, savaş diye notlar düşmüşüm arkadaşlar. Oğuzlar arasında İslamiyet'in 10. yüzyılda yayılmaya başladığı sanılıyor. İbn Fazla'nın yolda tanıdığı genç Yınal bile önce Müslüman olmuş fakat boydaşları itiraz edip eğer İslamiyet'i kabul edersen bizim başkanımız olamazsın deyince yeni dininden caymıştır. Zaten İbn Fazla'nın kanısına göre Allah'a inandıkları için değil, sırf ülkelerinden geçen Müslümanlara yaranmak için la ilahe illallah derler. Nasıl bir yaranma bu? Şey olabilir. Hani ticaretle alakalı mı acaba? Ülkelerinden geçen Müslüman tüccarlara bugün de vardır ya, hani hangi ülkeden olursa olsun sanki o ülkeyi çok tanıyormuş, seviyormuş gibi o ülkenin, hani biri Rusya'dan gelir, o komşu komşu falan derler ama arkadan derince neler derler falan, ya da hangi ülkeden olursa olsun. Acaba bir ticari amaçla mı yapıyordu bunu Türkler? Bu aslında Türklerin bir yeri geldiğinde oyun yapabildiğini, iki ticaretten anladıklarını da gösteriyor olabilir aslında. Oğuz toplumunda kaç göz yoktur. Cinsel ilişkilerde hoşgörülüdürler. Edrisi demiş buna arkadaşlar. Buna karşılık zina ölümle cezalandırılır. Suçlunun iki bacağı birbirine doğru eğilmiş iki ağaca bağlandıktan sonra ağaçları salıverirler ve suçlunun bacakları kasıktan birbirinden ayrılır. Hala kullandığımız senin iki bacağını ayırırım tehdidi. Hocanın işte tezleri böyle. Hoca bazı böyle uygulamalardan deyimlere, bazı kelimelerin böyle dönüşümlerini, diğer kitaplarını, kanaldaki incelemelerde de dikkat ederseniz burada da vardır. Onlar muhakkak vardır. Hani böyle kelimeler nasıl evrilmiştir, nasıl evrilmiş olabilir, deyimler, sözcükler, uygulamalar nasıl dönüşmüş olabilir, böyle dipnot hakkında aynı İlber Ortaylı'nın dediği gibi insanın böyle zihnini kaşıyacak şekilde, düşünmeye sevk edecek şekilde kullanıyor. Bu iyi bir şey tabii, hoş. Yani sosyal biliminde biraz da zevki oradadır. Yeni şeyler açmasıdır. Gördüğünüz gibi cinsel ilişkide tabii yok ama zina meselesi hoş karşılanmamış Türklerde eskiden beri. Savaş demişim köşesine. Son olarak Oğuzların silahları mükemmeldir. Savaşta cesurdurlar. Komşulara hazar, peçenek ve kimeklerle sürgüt çarpışırlar. İslam ülkelerine ılgarlar düzenlerler. Karluklarla da pek sevişmezler. Hoş, kendi federasyonuna bağlı boylarla da çatışıp dururlar. Yolları üzerinde bulunan her yere saldırır, vurur, çapul edip mümkün olduğu kadar çabuk geri çekilirler. Burada huduttan alıntılı yapmış hoca. Bunlar bu çapulların ya da demin söylediklerinin alıntıları resmi kaynaklarda nasıl geçtiğiyle ilgili arkadaşlar. Sayfa 29'dan. Böylece Oğuz Federasyonu'nun siyasal yönetimi konusunda şu taslağı çizebiliriz. Boy beylerin üzerinde bir mevki, yani orunu olan Yabgun'un seçimi sistematiği ister havaya çubuk fırlatma, ister ok çekme şeklinde olsun, boylar arasında dönüşümlüdür. Yabguluk verasetle geçmez. Hiçbir sülale ya da uruğun tekelinde değildir. Ayrıca Yabgu yardımcıları yani kuz irkinler için de aynı kural geçerlidir. Yabguluk bir boya geçmişse kuz irkinlik başka boylar arasında üleşilir. Böylece siyasal erk topluluğun iyiliğinde kalır, paylaşılır.
Yanlış hatırlamıyorsam, hani bakabilirsiniz, yanlış da hatırlıyor olabilirim. İsmail Hami Danışmet'in Türk Demokrasi, Türklerde Demokrasinin Kökeni gibi bir kitaptı galiba. Tam hatırlayamadım ama İsmail Hami Danışmet Türklerde Demokrasi gibi yazarsanız bulursunuz. O kitapta buna benzer örnekler veriyordu. Hani Türklerin özellikle başkan seçiminde bu toylarda nasıl başkanı, Hakan'ı seçtiği, nasıl denetlediği ya da böyle güç dağılımının nasıl bugünkü demokrasiye az buçuk benzediği yılından o hocanın öyle bir şeyi vardı. Bununla bağlantılı olarak Ahmet Taşal hocanın da şöyle bir şeyi vardı. Türklerde hani demokrasi gibi olmasa da otokrat bir yönetimden ziyade karşılıklı müşavereyle, istişareyle yönetim olduğu, boylar arası dengenin, siyasal dengenin korunduğuna dair yazılarını okudum sanki. Ona da bir bakabilirsiniz. Yönetim diye not düşmüşüm. Oğuz yani 9 ile 10. yüzyıl, Peçenek 10. yüzyıl, 11. yüzyıl ve Kuman 11. yüzyıl, 12. yüzyıl Türk bulunları hakkında yapılan bu saptamalar her üç toplumda siyasal erkin federasyona dahil boylar arasında paylaşıldığını gösterir. Bu sisteme Narain'den esinlenerek çok boylu ya da çok oğuşlu başkanlık sistemi diyeceğim. Anladığım kadarıyla Oğuzlarda çok boylu, Peçenek ve Kumanlarda çok oğuşlu başkanlık sistemi vardı. Oğuzlarda ise boy federasyonunun üzerinde bir yabgu vardı. Fakat siyasal otorite başka boylardan gelen kuz irkinlerce paylaşılıp denetlenir. Oysa Peçenek ve Kumanlarda federasyonun başında kimse yoktur. Ancak tek tek boylar kendi beylerini oğuşlar arasından seçer. Yine yönetim. Ayrıca kimi iktisatçı ve antropologların başkanlık sisteminin var olabilmesi için birikmiş servetin yeniden bölüşümünü bir ön köşe olarak kabul etmeleri, kim bunlar? Polyanye, Sahlis, Renfi ile Dedem Korkut masallarının naklettiği Oğuz yağması olayı arasında benzerlik, Oğuzların dönüşümlü ve çok boylu başkanlıkla yönetilmiş oldukları lehine yapılacak daha kapsamlı bir yoruma ön ayak olabilir. Gördüğünüz gibi hoca Polyanye'den, ki Polanyi yanlış hatırlamıyorsam bir Marksist bir iktisatçı tarihçiydi. Aynı hoca gibi birçok kaynağı çok iyi yorumluyordu. Orada atıf yapabiliyor. Oğuz'a atıf yapabiliyor ve konuştuğu şey, dikkat ettiyseniz, yani aslında tarih konuşuyor ama çoklu bir başkanlık sisteminin terminolojiye gelmiş bir kelimenin ön koşulunun iktisatta olduğunu söylüyor. Onu anlamaya çalışıyor. Gerçekten insanı düşünmeye sevk ediyor. Oğuz kimliği başlığı arkadaşlar. Karakter diye not düşmüşüm köşesine. Yusuf Has Hacib'e göre iyi bir subaşı arslan, kaplan, domuz, ayı, tokuz, tilki, buğra, saksağan, kuzgun ve baykuş gibi belli hayvanların doğal karakterine sahip olmalıdır. Hayvanların genel karakterine gönderme yapılarak Türk ordu komutanlarında bulunması gerekli erdemlerin dökümü aslında 9. yüzyılda da biliniyordu. Al-Madari onlarla aranılan erdemleri Araplara şöyle anlatıyor. Türk savaş başkanları horoz gibi kahraman, tavuk gibi iffetli, arslan gibi cesaretli, domuz gibi saldırgan, tilki gibi kurnaz, köpek gibi sabırlı, turna gibi uyanık, karga gibi temkinli, kurt gibi çevik ve yavru, yani fil olabilir mi acaba demeye getirmiş hoca, efendi olurlar. Bunu da Rox diyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Orta Asya üzerine bir antropolog, tarihçiydi. Bu da gerçekten önemli biri. Hocanın referans verdiği herkes, yani yerli yabancı alanında böyle gerçekten sözüne itibar edilir insanlar. Burada da gene bir hocamız güzel bir çizelgeyle bir şeyler anlatmış. Ata ya da nine hayvanlar. Kimmiş bunlar? Kürt. Ne Kürtü ya? Kurt. Yani böri. Türk, Kıpçak, Tiyehli, köpek, Kırgız, ayı, telengüt. 2 boyadı. Nogay yani köpek. Domuz. Moğol, domuz. Tunguz, Bukaboğa, Oğuz. Özel atlar. Baykuş, Kıpçak, Arslan, Çiğil, Buğra, Karluk. Ongun benzeri. Turna, Başkırt. Ongun hayvan. Karga, Yakut. Saksağan, Kırgız. Tabu, tekinsiz. Samur, Moğol. Kamlama gereci. Kotuz, genel. Batıl inanç. Kuzgun, tilki, Uygur. Ayadı. Tavuk, genel. Öküz, genel. Alegorik, kaplan, mual. Önce çizelge 1'i açıklayalım diyor arkadaşlar. Bu okunan metinlerde adı geçen bütün hayvanları sıralıyorum. Arslan, ayı, baykuş, doğa, buka, domuz, kaplan, karga, tokuz, köpek, kurt,
kuzgun, öküz, saksan, tavuk, tilki, turna. Sonra kabataslak Türk Moğol toplumlarında bu hayvanların hangi kategoride yani düzeyde kullanıldığını saptıyorum. Örneğin diyorum ki baykuş Kıpçaklarla özel at olarak kullanılır. Samur Moğolların tabu yani tekinsiz saydığı bir hayvandır. Böylece her kategoride hayvan, insan, birey ya da öbek eşleşmesini belirliyor ve sonuç olarak şu yargıyı ediniyorum. Bu toplumlarda hayvanlar sadece ongun düzeyinde insanın hayatına girmez. Daha değişik düzeylerde de hayvanlar yani adı sayılanlar ve sayılmayanlar insanlarla birlikte yaşar. Türk ve Moğollarda insanla hayvan simbiyozu yani birleşimi söz konusudur. Sonuç olarak Türk-Oğuz toplumunda hayvanların ongun olma ihtimali bir saniye arkadaşlar. Sonuç olarak Türk-Oğuz toplumunda hayvanların ongun olma ihtimali bunların öteki kategorilere dahil olma ihtimalinden ne fazla ne eksiktir. Yalnız bu demek değildir ki Türklerin tarihsiz dönemlerinde dişi kurt dahil bazı hayvanlar belli oğuş ve boyların onguna olmamışlardır. Türk Türeyş efsanesindeki dişi kurta 9 Oğuz boyları arasında rastlanan hayvan adlarına ve kökenlerine Bayırko olan Yakutlarda yaşamış olduğunu bildiğimiz Ongun geleneğine bakarsak böyle bir olasılığı yadsıyamayız. Yine bolca alıntı ve çeviri. Ağaç, batıda, gök, dağ, deniz, Oğuz boylarına güneş, ay, yıldız, doğu, ışık. Böyle hocanın şematize etme durumları var. Hani ben burada kitabın biraz özetini alıntılarla incelemeye, okumaya çalışıyorum arkadaşlar ama Sencer Hoca gerçekten hani alıp okumanız gereken biri. Hani şu şekilleri falan ben sözle ifade etmem çok zor. Anlatabiliyor muyum? Ya da buradaki tabloları görsel olarak aklınızda kalması daha iyi olur. Hani ongun sistemini anlatıyor hoca. Oğuz eşittir ışık yani bozok. Oğuz eşittir ağaç. Üç ok meselesinden. Hani doğudaki güneş, gün, eş, ay, yıldız meselesi. Doğuda gök, dağ, deniz hepimizin bildiği o 24 boyun nasıl olduğunu anlatıyor. Aynı şekilde bunlardan gelen şeyleri atıyor. Önce ongun nedir demiş mesela. Hani ben bunu sormuş hocam. Ongun nedir? Ongun bir insan öbeğiyle belli bir hayvan ya da bitki arasında hissedilen fiziksel ve psikolojik yakınlık ilişkisidir. Bu kadar net. Hani ruhani hayvanınız arkadaşlar. Onu diyebiliriz. Oğuz kuşları. Burada da işte hangi boyla hangi kuş var. Örnek veriyorum. Kaya mesela ne demiş? Yazgır demiş galiba. Değil mi? Kaya yazgır demiş. Bayıngur, salgur, ıgdır, büdü, ziva, kınık, alkaya. Pardon. Bunlara bir şey dememiş henüz. Burada sadece boyları yazmış. Burada mı yazmış? Evet. Bazı yazarlara göre hangi ongun hangi hayvandırı burada mesela şemayla anlatmış. Ben bunu sözle tek tek anlatamam. Bu kitabı alıp okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz o yüzden. Tamga sistemi. Tamga başkalarınca bilinsin diye Oğuz boylarının sürülerine yani yılkılarına, davarlarına, develerine vurulan bir nişandır. Yani bizim bu nerede? Kınık, yuva. Hepimizin gene bildiği kayıyı arıyorum da. Kayının tamgası bu mesela. Bugünküne çok benziyor ama daha başka galiba. Haliyle bu tamgayı ilk yaptığı şey öyle çok havalı bir şey olsun diye değil. Kendi malını sahiplenme şeyi. Oradan olay bayrağa gidebilir. Hoca gibi yapayım ben de. Bayrağa gider. Bayrak nedir? Sahiplenmedir. Nerenin bayrağı dikilisi oranın sahibiyetindedir, mülkiyetindedir falan deyip böyle iktisadi ve vatan meselelerini bir arada inceleyelim. Ülüş sistemi 4. boyda. Bunlara dediğim gibi tekrar bakmanız. Burada yönler var. Yani hocanın yıldızı var. Hey maşallah. Dediğim gibi arkadaşlar yani şunları ben size bu çizelgeleri, bu şemaları nasıl sözle anlatayım? Yani sırf anlatayım desem böyle bayağı uzun sırf şu şemayı anlatmak için ayrı bir video gerekir falan. Haliyle bunu kitabı temin etmenizi tekrar söylüyorum. Israrla tavsiye ediyorum. Oğuzları hafif böyle bir dininden, kültüründen, boy sisteminden falan böyle yüzeysel anlattıktan sonra ikinci bölümde Selçuklulara geçiyoruz arkadaşlar. Selçuklular demiş başlığımız, alt başlığımız Türkmen. Türkmen adı ilk kez 8. yüzyılda yazılmış bir Sogut mektubunda geçer. 9. yüzyılın başında Çinliler onlardan Teocheumeng olarak bahsederler.
Selçumenk olarak bahsederler. İslam kaynakları ise Türkmen adı 10. yüzyılın ikinci yarısı coğrafyacılardan Makdisi'nin yani Mukaddesi'nin eserinde geçiyormuş. Bu adın anlamı Biruni'ye göre şöyledir demiş. Neymiş Biruni'ye göre bizim anlamımız? Araplarla Türkler arasında tercümanlık yaptıklarından tercüman kelimesiyle uyak olsun diye Müslüman Oğuzlara Türkmen denmiştir. Oo, Şeşen Hoca demiş bunu. O da çok meşhurdur. Özellikle Orta Asya'daki Arap kavimleri, Orta Asya Arap tarihi diyebileceğimiz yani Memlüklüler olabilir, Selçuklular olabilir ama daha çok Araplar üzerine ya da ne bileyim Selahaddin Eyyubi üzerine falan herhalde en iyi uzmandır. Türkmen adı Türk manant yani Türk benzeri sözünden türetilmiştir. Öyküsüdür şudur diyor. Güzel bir Zülkarneyn ile beraber bir alıntı var. Selçuklu uruğu yani Türkmen alt başlığında Selçuklu uruğunu inceliyor şimdi de. Oğuzların kınık boyundan olan Dukak, Hazar Kağan'ının ya da Hazar Bey'inin yanında bulunan biri olduğu anlaşılıyor. Burada parantez içinde alıntıları var. Nereden olduğu. Belki de orduda olan bir kamitatus idi. 10. yüzyıl başlarında bir Oğuz kınığının hasıl olup da Hazarların yanında çalışmış olduğu sorusu ise Hazar Hebru belgelerinde açıklığa kavuşuyor. Bizans, direkt o alıntıyı okuyorum. Bizans kralı Alanları Hazarlara saldırmak için kışkırtıyordu. Bunun üzerine Hazar Kağan'ı çok güçlü olan bu ne ya? Timruktu Ustork kiralık asker olarak tuttu. Biz kiralık askerlikten gelmişiz galiba. Dukak'ın Temur Yalık yani Demiryaylı lakabı onun Alp Savaşçılar Kurundan olduğunu gösterir. 10. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olmalıdır. Hazar devlet yöneticilerin dini olan Museviliği seçmiş olduğu düşünülebilir. Ahbar'a göre Karun Musa kavminden idi. Melikname geleneğine göre Dukak Hazarların Müslümanlara savaş açmasına karşı olduğu için Kaan'la atışmış hatta onu tokatlamıştır. İbni Hassul daha da ileri giderek Hazar hükümdarına kılıçla vurduğunu yazar. Burada 36. dipnota işaretlemişim arkadaşlar. Selçuklu'nun kökeni. Melikname geleneğine göre Selçuklu hanedanın soy kütüğü Dukak'ın oğlu Selçuk'a bağlanır. Bu saptamanın doğruluğunu İbnül Adim'den biliyoruz. Selçukluların en yaşlısı olan ve onların soyunu sopunu çok iyi bilen Emir İnanç Bey'den yararlanarak Sultan Alparslan adına Melikname adlı eserin yazarı şunları zikrediyor. Ayrıca Barhebrus'ta benzer bir cümle var. Bu aciz Mülkname yani Melikname adı taşıyan Farsça bir kitapta şu sözlerle tesadüf etmiştir. Yaşlı bir zat olan Emir İnaink yani İnanç Bey der ki falan diye. Emir İnanç Bey pek olasıdır ki yaşlı Musa Yabgudur. İslam'ın anlamı demişim. Oğlu Selçuk'a gelince önce onun adı üzerinde duralım. Selçuk telaffuz ve imlasının Türkçe ses uyumuna aykırı olduğu besbelli. Doğrusu ya Salçuk olmalı ya da Selçük. Eğer ad Türkçe Sal isim kökünden yapılmışsa onu CK küçültme son ekiyle Salçuk yani ufak sal olarak açıklamak kolaydır. Ama eğer ad Arapça Sel yani Sail isim kökünden yapılmışsa CK küçültme son ekine rağmen onu Selçuk yani küçük sel olarak açıklamak imkansız olur. Kaşgari'yi üstüne basa basa adı Selçuk olarak yazmışsa bunda bir iş var demektir. Rosanyi, sel, dağ, sel, su gibi özel ad örneklerinden hareket ederek başka hiçbir Türk lehçesinde rastlanmamış olsa bile Kırgız lehçesinde bulunan selin buz ya da buzul anlamına geldiğini anımsatarak Selçuk adının Selçuk yani buzcuk, buzulcuk olabileceğini ileri sürmüştür. Yani dediğim gibi hoca böyle kelimelerle şey gibi oynuyor. Etimolojisinde oynuyor. Yani büyük Türkçe'ye de hakim olduğu için. Selçuk, Salçuk mu diye yazmışım buraya. Selçuk adının dünden bugüne tahrif edilmiş bir biçimde aktarıldığını düşündüren bazı belgelerden kaynaklanır. İmla hatası sonucu ya da değil. İbni Hassul yani 1058'de Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış, Rey'de divan reisliğinde bulunmuş bir kişidir. Risalesini Tuğrul Bey'e ithaf etmiş olduğu rivayet edilir. Risalede Selçuk adı SRJQ olarak yazılmıştır. Aynı imla Ermeni tarihçi Anili Mihtar'da da vardır. Sarçuk
Dahası Sarkavak, Kirakos gibi tarihçilerde Selçuk'un adını hep böyle yazmışlardır. Acaba Selçuk'un adı gerçekten Serejeku, Sarçuk mu idi? Konuyu irdelemekte yarar var. Kanımı özetlersem, Hazar Kağan'ının yani Behi'nin emrinde bulunan Kınık boyundan komutan Dukakoğlu'nun adını Hazarca Sarçuk yani Akçuk koymuş olabilir. Meğer ki İbni Hassul ile Anili Mihtar ortografik hata yapmamış olalar. Yapmışlarsa onun asıl adı Salçuk'tan başkası olamaz. Subaşı diye not düşmüşüm köşesine. Selçuk Subaşı Oğuzların Kınık boyundan olduğundan Raşideddin ona Kınık Selçuk der. Öyleyse sözü edilen yabgı muhakkak Oğuz yabgusudur. Babası Dukak öldüğünde Selçuk 17 yaşında olmalıdır. Belgeler onun gençliğini Oğuz yabgusunun kışlağında yani Yangı kentte geçirdiğini yazar. Genç yaşta subaşı atanmıştır. Ahbar Sini Rüştine bali olduğunu zaman. Yabgu nedir diye not düşmüşüm köşesine. Oğuz Yabguluk siyasal yapısının çok boylu başkanlık sistemi biçiminde olduğunu görmüştük. Yabguluk dönüşümlü olarak boylar arasında seçilen sistematiğini bilmiyoruz. Bir beye veriliyor. Bey de Yabguluğu gene boylar arasında seçilen Kuz, İrkinlerle birlikte yönetiyordu. Seçilmiş başkanlık. Yabguluk hanedana dönüşüyor diye not düşmüşüm. Yabgu Baranlu oğlu Ali Yabgu atadığı gibi torunu Şah Melike'de Yabguluk yolunu açmıştır. Tıpkı Samani ve Harezmşah ülkelerinde olduğu gibi sanırım bu noktada Yazgır Yabgu Baran ile Kınık Subaşı Selçuk arasında ihtilaf baş göstermiş. Yabgu'nun oğlu Ali'yi Yabguluğa varis göstermesiyle Selçuk baş kaldırır olmuş. Fakat mücadelede yenik düşerek ili terk etmek zorunda kalmıştır. Olguyu Hatun'un yani Ali'nin anasının ağzından dinleyelim. Hatun Baranlu Yabgu'ya şöyle diyor. Mülkün yani ülkenin sonu çıkmazdır. Anlaşmazlığa tahammülü yoktur. Eğer Selçuk katledilmezse senin için saltanat şarabının içimi saf olmaz ve devlet gün görmez. Zira onun seni ülkeden silmesi yazgındır. Bu ifade gösteriyor ki Hatun'un Selçuklu olan sorunu basit bir sempati, antipati sorunu değildir. Sorun galiba devletsiz bir Oğuz başkanlık sistemine devletli bir hanedan geleneğini yerleştirme arzusudur. Cende göç ve İslam demişim. Oğuz Yabgu devletinden Selçuk kopuyor. Çünkü Yabguluk hanedanlığa dönüşüyor. Aslında şeye benziyor. Selçuklularda da öyle. İlk geliyorlar. Belli bir uyum var. Ama ondan sonra 9 Oğuz isyanı çıkıyor. Bu sefer Anadolu Selçuklu'na doğru geliyorlar. Anadolu Selçuklu'nda genelde kanalda incelemesi vardı Ahmet Yaşar Ocak Hoca'nın Babayiler isyanıyla. Bu sefer o devlet yıkılıyor. Daha da batıya geliyorlar ve bu sefer Osmanlı'yı kuruyorlar falan. Anlaşılan göçen Selçuklu kabilesinin 5-600 kişilik kadınlı erkekli bir konat olduğudur. Yanlarındaki koyun yeterli idiyse de at sayısı düşüktü. Ne var ki deve sayısının aşırılığı onların cende göçerken sermayelerini yanlarında taşıdıklarına işaret eder. Herhalde develeri cent pazarında Müslüman tacirlere satacaklardı. Görüyorsunuz hoca koskoca devlet kavim göçünü bile muhakkak kendi içinde bir iktisada bağlıyor. İktisadı açıklamadan açıklamıyor hiçbir şeyi. Genel tarihçilerde sorunun bu olduğunu düşünüyorum zaten. Hani özellikle vakaönüs tarihçiliğinde sadece olayları belli bir kronolojiyle peş peşe sıralayanlar hani kültürü, coğrafyayı, iktisadı falan çok görmezden geliyorlar. O yüzden böyle iktisat kökenli hocalar daha ön plana çıkıyor. Daha izah edici, açıklayıcı teoriler ortaya koyuyor. Burada da hanedanı yani şimdi 4 kuşak Selçuklu ata uruk inişini gösterelim demiş. Yani Dukak'tan Selçuk geliyor. Selçuk'un 4 tane oğlu var. Arslan İsrail, Yusuf, Musa ve Mikail. Mikail'den Tuğrul ve Çağrı Beyler Büyük Selçuklu'yu kuruyorlar. Zaten işte Dukak, Selçuk, Mikail, Tuğrul Bey, Çağrı Bey abisi ama Tuğrul Bey imparator. Ondan sonra hepinizin bildiği Çağrı'nın oğlu Alparslan. Bizim var ya Malazgirt'te. Onun oğlundan geliyor. Alparslan'dan sonra oğlu Melikşah. Ondan sonra Melikşah'tan sonra zirveyi yaşıyor ve hızlı bir düşüşe geçiyor. Bir de diğer bir kol var. Dukak, Selçuk, Arslan İsrail, Kutalmış. Yani bu da Kutalmış oğlu Süleyman Şah bizim bildiğimiz. Yani aslında mevzu şu. Şimdi soy bu ya. Selçuk'tan sonra
Özellikle Arslan İsrail, Yusuf, Musa ve Mikail. Hani bunlar belli bir şekilde zaten daha devletleşme sürecindeyken, yanlış anlaşılma olmasın. Garip bir şekilde ben mesela buna şöyle şaşırmıştım. Biz mesela Türk devletlerini hep direkt o devletin kurulduğu ismiyle biliyoruz. Aslında Selçuklu devleti Selçuk'la kurulmuyor. Devletleşme süreci Tuğrul ve Çağrı Bey'le, yani Mikail Bey'le bile değil. Haliyle arada aslında bu devletin ismi mesela Tuğrullar, Çağrılar, ne bileyim öyle bir şey olacakken hanedan başını veriyor. Bu bile mesela e, belki incelenmiştir bilmiyorum ama bir makale konusu olabilir, bir kitap konusu olabilir. Yani Osmanlı Beylerini niye biz Ertuğrul Devleti demiyoruz ya da Orhan Devleti demiyoruz? Direkt ilk bağımsızlık alametlerini gördüğümüz Osman Bey olduğu için direkt Osman Bey diyoruz, değil mi? Haliyle ilk bağımsızlık alametlerini biz aslında Tuğrul Bey'de görüyoruz. Tuğrul Bey'e ve Çağrı Bey'e gelene kadar oradan oraya göçebe bir hocanın dediği gibi konat, bir kavim. Aslında devletleşme meselesi olmuyor. Tuğrul ve Çağrı Bey'le devlet oluyorlar ilk defa. Birden de çok yükseliyorlar. Ama Selçuk diye adını koyuyorlar. Yani bilmem anlatabildim mi? Bu konu bile mesela bir şey olabilir. Ee, makale konusu olabilir. Neyse, özetle şunu söyleyeyim. Tuğrul ve Çağrı Beyler büyük şeyi kurunca kanaldaki tarih oynatma listesine mutlaka bakmanız lazım. Orada Paul Vitek, Sencer Divitçioğlu, başka tarihçiler bu konuyu inceliyor. Ben de orada anlatmaya çalışıyorum. Büyük Selçuklu'nun, özellikle Selçuk'un Mikail kolu hanedanı ele geçirip devleti kökenleştirince amca oğulları diyebileceğimiz Arslan İsrail'den, Yusuf'tan ve Musa'da gelen soy ağacını genelde ülke merkezinden, ülke merkezi nere? Özellikle İran, Rey şehri, değil mi? Ülke merkezinden çepere doğru itiyor. Hani mesela işte sıkıntı çıkartıyor Kutalmış Süleyman Şah. Onu mesela Anadolu'ya sürüyor. Anlatabildim mi? Birini Suriye tarafına gönderiyor. Birini Maveraün Nehri, daha iç kesme sönüyor. Yani devlet merkezini ele geçirenler amcaoğlunun hanedanlarını çepere atıyor. Aslında öyle çok da bir uyum yok. Hala o demin bir önceki bölümde Oğuzlar'da anlattığımız çoklu başkanlık sistemi, ya bu sistemi görece devam ediyor. İşte bu sorunu kim çözüyor? Osmanlı çözüyor. Yani direkt hanedan mensuplarının bütün erkeklerine değil de sadece babadan oğula geçme şeyi. Sadece bu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Selçuk'un oğulları İsrail, Yusuf, Musa, Mikail ile torunu İbrahim'in atları Musevi kökenlidir. Eğer Hazar Musevi bağıntısı göz önüne alırsa bu durum şaşırtıcı olmaz. Gerçekten de olmaz. Selçuklu Müslüman oluyor diye not düşmüşüm. İbni Fazlan Oğuz Türklerinin Müslümanları nasıl gördüklerini anlatır. Bazıları ona Kur'an okutup keyiflenirken bazıları da onun naif tefsirlerini dinlemekten zevk alırmış. Selçuk cende göçerken mutlaka kararlıydı. Şöyle dediği söylenir. Biz yaşamak istediğimiz bu ülke halkının dinini kabul etmeliyiz. Eğer onların törelerine uymazsak kimse bize yüz vermez. Biz de tek başımıza kalmaya mahkum oluruz. Ve galiba demiş, başka bir yerden hoca devam ediyor. Harzem emirlerinden kendilerine İslam dinini öğretecek bir hoca göndermelerini rica etmişti. Fakat gene de tengricilik ve kamlıktan kopmadıkları anlaşılıyor. Ahbar'a göre Selçuk bir gece rüyasında ateşe indiğini ve ateşin kıvılcımlarının dünyanın doğusuna ve batısına sıçradığını görmüştür. Bir tefsirciye danışmış. O da kendi kuşağından beylerin dünyanın dört bucağına hakim olacağını muşlamıştı. Bu biliyorsunuz rüya motifi de çok meşhurdur. Onu anlatıyor. Buradan hani kabul edersek bu alıntıyı arkadaşlar, öyle Türklerin Müslüman olmuşu ilahi bir mesele değil, daha çok siyasi bir mesele olmuştur. Türklerde zaten mevzu din olduğunda gerçekten hani geçmiş İslam öncesi dinlere baktığımızda da siyasi yönü daha ağır basıyor. Aslında ben bu açıdan bakınca Türklerin din algısını Romalılara da hani benzetirim. Onlar da daha önce devleti aldıkları için devleti bir arada tutacak şekilde dini, teolojiyi uydurmuşlardır. Ona benziyor. O yüzden mesela hala Kam'dır, Şaman'dır, daha heterodoks İslam diyebileceğimiz şifai kültür devam ederken isimle Müslüman mısın? Müslüman gibi. Ee, sonun ittifakı. Sonumu ne yazmışım oluyor ya? Neyse. Aslında Selçuk ve 500 kişilik konatının Oğuz Yabgun'un gazabına rağmen nasıl olup da korkusuzca Yabgun'un kışlağı olan Yangı kentten birkaç adım ötedeki Cent'e gelip yerleştiği anlaşılabilir. Bu fütursuzluğun samanı varlığından daha iyisi
desteğinden esinlendiği bellidir. Daha başından beri Selçuklu ailesinin Oğuzların Samanilere eğilimleri ve hizmetleri vardır diyor. Ubdi ile İbni Atir. Zikreden de Turan hocaymış, Osman Turan'mış. Selçuklu ailesi İslam'ı seçerken Samanilerle uzun süre devam edecek bir ittifakın da temellerini attıklarının bilincinde olmalıydı. Müslüman olan Selçuk ve ailesinin ilk işi Cent Müslümanlarını yani Oğuz Yabgusu'nun haracından kurtarmak olmuştur. Ve galiba bu gazaların birinde Selçuk'un hayattaki üç oğlu yani Çağrı ile Tuğrul'un babaları Mikail ölmüştür. Müslüman olan Çağrı, Davut, Tuğrul da Muhammed adlarını almışlardır. Bundan böyle onları dedeleri Selçuk büyütecektir. Selçuk ünlü rüyasını herhalde o sıralarda görmüştür. Şu ateşe yayılma rüyasını. Selçuklu Maveraünnehir'de arkadaşlar demişim burada. 1017-18 yıllarında Arslan İsrail'in başkanlığındaki Selçuklu konatının kaderini değiştirecek bir olay çatkısının gelişmesine tanık oluyoruz. Bu oluş 3 olaydan kaynaklanıyor. Birisi Ali Tegin olayı, ikisi Çağrı Bey'in Batı Seferi, üçüncüsü doğudan gelen ilk göç dalgası. Her birini yerine koymadan önce önerme düzeyinde şu hazırlığı yapmama müsaade edilsin. Selçuklu konatı Samanilerin dostu olarak Maveraünnehir'e geçerken aklında büyük serüvenlere atılmak niyeti yoktu. Belki biraz Oğuz Yabgusu'nun hışmından kurtulmak, biraz da uygarlığa yakın otlaklarda yaşamak amacıyla buralara gelip yerleşmişlerdi. Evet, onu ben şeyde fark etmiştim ya. Kronik'ten kitapları çıkan son döneminde bayağı Selçuklu tarihi üzerine o da güzel kitaplar yazıyor. Cihan Hoca, Cihan Piyaleoğlu tavsiye ederim. Mesela biz hep fetihçi, fütühatçı tarih perspektifiyle okulda öğreniyoruz ya işte tek amaçları dünyaya yayılıp fethetmekti falan. Aslında Selçuk yani şuradaki şeyden çıkarken Oğuz Yabgu Devleti'nden şu soy çıkarken mesela Dukak'ın oğlu Selçuk ve oğulları öyle büyük bir fütuhat falan düşünmüyorlar aslında. Sadece hayatta kalmaya savaşıyorlar. Piyale Hoca'nın, Cihan Piyaleoğlu'nun ya Selçuk kitabında ya Alparslan kitabında ya da Çağrı Bey kitabındaydı galiba. Doğru, Çağrı Bey kitabında şeyi anlatışından biraz o olayı anlamıştım. Yani adamlar hayatta kalmaya çalışıyor ve mümkün olduğunca denge siyaseti gütüyor. Öyle emrimde benim atlılar var, ben Türk'üm, her yeri fethederim değil. Gerçekten çevresindeki dengeleri iyi okuyan siyaset erbabı insanlar havasını almıştım ben o eserden. Çünkü adam bir yere gidiyor, kazandığı halde mesela şeyi anlamamıştım. Orada anladım daha doğrusu. Bazı savaşları kazandığı halde hani toprak istemiyor. Tekrar anlaşma yapıyor. Normalde biz nasıl biliriz? Savaşı kazanan taraf kendi barış şartlarını dikte eder. Öyle değil. Bir savaşta tam hatırlamıyorum ya Samanilerle sonra arası bozulduğundaki bir savaş ya da bu Yabgu Devleti ile arasındaki bir savaştan sonra hani ya tamam biz savaşı kazanan taraf biziz ama şey yapmak istemiyoruz. Senden şey istemiyoruz. Sadece bize bulaşma şurada yaşayalım. Çünkü adam elindeki şartların ve çevresindeki siyasi güç odaklarının farkında. O denge siyasetini çok iyi yürütmüşler. Bu sayede büyük bir imparatorluk kurmuşlar. Ve bu denge siyaseti işte Tuğrul Bey'e, Çağrı Bey'e kadar, devlet kurulana kadar, Selçuk'tan şeye kadar hani Dukak, Selçuk, Mikail, Çağrı'ya kadar falan geliyor yani. Hani bir iki nesil sürüyor. İkinci herhalde önermesi hocanın. Selçuklu bu umarsız konum içindeyken adını ettiğim her üç olgu onun etrafında şu biçimde çatılmış olmalıdır. 1. Arslan İsrail Yabgu düşünü gerçekleştirmek maksadıyla tükenip gitmiş olan Samanilerin yerine Karahanlıların can düşmanı yeni bir müttefik bulmuştur. 2. Aynı tarihlerde Selçuklu uruğu içindeki sanki bir kıpırdanma başlamıştır. Arslan İsrail tam Ali Tegil'le ittifak kurmuşken o yıllarda 30 yaşlarında olan genç yeğen Çağrı Bey yanına 3000 atlı alıp Hatı'ya doğru uzun bir sefere çıkar. Gerek Mirkont'ta ben görmedim. Burada hocanın bir de şöyle güzel bir alıntısı var. Mesela burada alıntıları yapıyor ya. Genelde şeyi şunu anlıyorsunuz. Parantez içinde ben görmedim dediği yerde o alıntının yaptığı yere hani baktım ama görmedim ya da bakamadım demek istediğini de anlatıyor. Tam söylüyor. Gerek Barhebreus ve Urfalı Mateos'ta bu konuyla bilgiler vardır. Barhebreus bu yıllarda Çağrı Bey Türkmenlerden büyük bir ordu vücuda getirerek Arminya yani Ermenistan ve Horasan şehirlerini yağmaladı der. Urfalı Mateos ise Ermenilerin acayip şekilli yaylı ve kadın gibi uzun saçlı Oğuzlar karşısında şaşırdıklarını yazar. Üçüncü olay
1017-18 yıllarında 100 bin ile 300 bin çadırlık, 500 bin ile 1,5 milyon insan eder. Bu onun da bir hesabı vardı hocanın. Nasıl yapıyordu tam hatırlayamıyorum ama genelde eski şeylerde kaynaklarda at üzerinden, sefer sayısı üzerinden veriliyor ya da çadır üzerinden veriyor. Hoca o çadır sayısından toplam nüfusa, o nüfustan hayvan sayısına falan ulaşabiliyor. Yani burada mesela 100 bin ile 300 bin çadır dediği şey 500 bin ile 1,5 milyon insan ediyormuş. Bir göç dalgası Çin tarafından batıya doğru ilerlemiştir. Gazneli Mahmud'un sadık dostu Karahanlı Toğan Han bunların bir bölüğünü püskürtmüşse de göçü meydana getiren Kimek, Kıpçak, Kanglı uluslarının batı ve güneybatıya doğru olan yürüyüşlerini durduramamıştır. 1020-25 yılları Arslan İsrail Yabgun'un ve dolayısıyla Selçuklu konatının saygınlık kazandığı bir dönemdir. Tarihçilerin katında artan bu saygınlık kuşkusuz Ali Tegin'in kazandığı utkulardan esinlenmiştir. Ama aynı zamanda Selçuklu'nun askeri bir güç olarak ortaya çıkması da bu saygınlığı pekiştirmiştir. Ali Tegin'e karşı Karahanlı Kadir Han'la bütün İran ve Turan işlerini kapsayan anlaşmalar yaptıktan sonra dönüşte Amuderya Nehri'nin iki kıyısında konaklamış kınık boyunda öbekleri gören Gazneli Mahmud oldukça endişelenmişti. Gazneli Mahmud'da bir alıntı galiba. Sultan Mahmud Ceyhun Nehri'ni geçerken Kınık denilen bir boyun birçok oğuş ve obasıyla karşılaştı. Obayı kalabalık buldu. Hayvanların çokluğunu gözünde büyüttü. Bu boyun günün birinde kendisini unutturacak, utandıracak bir yenilgiye götüreceğinden korktu. Ahbardan alıntı olmuş arkadaşlar. Anlatıyor gene. Büyük göçler. Horasan varisi Arslan Cazip, Oğuz Türkmen konakları hakkında anlatılan dehşet verici hikayelerden öyle ürkmüş olmalı ki Amuderya'yı geçmeden önce onların baş parmaklarının kesilmesini Gazneli Mahmud'a önermişti. Bir daha yay kurmaları önlemek için Mahmud da gülüp amma zalimsin ha demişti demiş. Ertesi yıl yöre halkı Yavgıyan'dan öyle bezmişti ki sultana başvurarak onların başka yere nakillerini rica etmiş. Arslan Cazip de onları sürüp dağıtmıştı. 1028 yılında birdenbire gelişen olaylar Arslan İsrail Yabgun'un Ali Tegin'le kurmuş olduğu uzun süreli dostluğu bozarak her iki taraf arasına husumet girmesine neden oldu. O yıl Ali Tegin'in emriyle subaşı Alpkara iki Oğuz Yabgun'un oğuşundan bir baronlu idi. Musa'nın oğlu Davut'u öldürdü. Bu olayın ertesinde Çağrı ve Tuğrul Beyler amcaoğlunun kan davasını sürmüşler. Hem Alpkara'yı hem de onun 1000 adamını öldürerek öç almışlardı. Yavaş yavaş toparlanıyor artık Selçuklu sülalesi arkadaşlar. Selçuklu yortuyor diye not düşmüşüm. 1032'den beri Selçuklu Nur Buhara Yayla, Karazem'de Rıbat, Namek, Kışlak olmak üzere konup göçer durur. Yani bayağı uzun süre. Her zemdeki kışlak onlara Altuntaş tarafından bağışlanmıştır. Buraya her yıl gelen Selçuklu uruğunun üyelerini saptayabiliyoruz. Çağrıl ve Tuğru Beyler onların Selçukluları İbrahim Yınan'la ve onun Yınallı Türkmeni yani Musa Yabgu nerede diye soru işareti koymuş hoca. Onu da bilmiyoruz. 1034 yılında Harzem Özerk valisi Altuntaş ölür. Yerine geçen oğlu Harun Gazne Sultanı Mesut'un can düşmanıdır. Çünkü onun Gazne sarayında rehine olarak tutulan kardeşini damdan iterek öldürdüğüne inanır ve üstelik ülkesinde bulunan 3000 Gazne gulamına karşılık kendi ordusu Taze, Kıpçak, Kuman, Kanglı, Küçek ve Çuğrak kanıyla beslenmiştir. Dediğim gibi bu ordu 30.000 kişiliktir. Harun umutlarını asla gerçekleştiremeyecektir. Gazneli Mesut'un adamı olan Harun'un kendi subaşısı ünlü Küçek Başkanı Boncuk tarafından zehirlenerek öldürülecektir. Ne yazık ki onun ölümüyle Selçuklu hem önemli bir yandaşını yitirmiş oldu hem de yersiz yursuz kala kaldı. Beyhaki onların içinde bulunduğu elim hali şöyle anlatıyor. Selçuklular umutsuzluğa düştüler. Buhari'ye gidemezlerdi. Çünkü Ali Tegin ölmüş, oğulları saltanatı ele almıştı. Zaten Selçuklu malı mülkü olmayan bir boydu. Öte yandan Şahmelik'ten çekindikleri için Harzem'de de kalamazlardı. Bundan dolayı Harzem'den Horasan'a geçmek üzere hazırlıklarını yaptılar. Amuderya'dan geçerken 900 atlı idiler. Beyhaki'den ve Köymen Hoca'dan alıntı. Dikkat edilmişse bu seferki durum da bir Selçuklu göçü değildir. Öyle olsaydı Beyhaki sayıyı çadır cinsinden verirdi. Gelenler başta Selçuklu uruğu yani Çağrı ve Tuğrul Beyler, Musa Yabgu, İbrahim İnal ve Kutalmış Beylerdi. Üçüncü nesle geçtik artık. Yani Selçuk'un 4 oğlu ve onun oğulları
Çağrılar, ya Musa Yabgular, İbrahim İnallar, Kutalmışlar. Yani dördüncü, üçüncü nesle geldi. Güvendikleri iki şey vardı. Ünleri ve Irak Balhan Türkmenleri. Soylu değillerdi ama yarım yüzyıldır Mavera önlerde at oynatan gücünü kanıtlamış Selçuk uğruydular. Ha, bak bu önemli. Yarım yüzyıl ne diyor? 50 yıl. Yani dediğim gibi 50 yıl devlet falan yok arkadaşlar. Oradan oraya, oradan oraya sürekli denge siyasetiyle hayatta kalmaya çalışan bir boy. Oğuz Türkmen konakları, Selçuklular ve boy kavramı diye not düşmüşüm. Aslında yani o vakte kadar Selçuklu Türkmen'in bir süre önce Mahmut tarafından Horasan'a yerleştirilen Yağmur, Kızıl, Buka, Dana ve Anasıoğlu'nun Türkmenlerinden farkı yoktu. Kız alıp vermelerle birbirleriyle kaynaşmışlardı. Örneğin Kızıl, Çağrı Bey'in kız kardeşiyle evliydi. Hepsi de öz boylarından kopmuş, dağılmış, göçebe hayvancı ve çapulcu konaklardı. Hiçbiri boy denilemez. Selçuklu da öyledir. Örneğin o kınık boyundandır denilir ama dönemi yansıtan belgelerde bu boydan ancak bir kez söz edilmiştir. Hatta 11. yüzyılın sonlarına doğru Selçuklu'ya Döger yani Töger bile derler. Ermeni tarihçilerine göre Tuğrul Bey bir Döger agasıdır. Agası ne la? Öteki boyların adları da seyrek zikredilir. İbni al-Cevzi'ye göre Bizans'ın Mezopotamya sınırlarında bir Avşar boyu dolaşırmış. Merçil, Erdoğan Merçiloğlu önemli bir Selçuklu tarihçisidir arkadaşlar. Kitaplarına bakmanızı tavsiye ederim. Salgur boyunun ancak Melikşah döneminde Horasan'a indiğini yazar. Oğuz boylarından Kayığı, Bayat, Bayındur, Yazgır, Çavuldur ve Iğdır'dan ancak bir yüzyıl sonra bahsedilecektir. Yani bizim Anadolu'ya gelişimiz bayağı geç arkadaşlar. Hani biz buraya geldiğimizde hani direkt 1071 Malazgirt'te geldik, daha önce bir uğradık diyoruz ama sırf bir yere böyle ara sıra çapul yapmakla oranın yerlisi olarak addedilmek farklı. Göçer ister istemez şehir ve köy dolaylarındaki tarlaları tahrip eder, otlakları tüketir, su arklarını kirletir. Bundan dolayı istenmeyen insandır. Yani göçerler, yani bunlar. Bu haritayı dediğim gibi kitaba almanızı muhakkak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada harita üzerinden o göç yolları, Selçuklu'nun hareket alanları var. İlk utku başlığımız. İşte böyle bir ortamda bir öğle üstü Nişapur'dan Cürcan'a gelen bir mektubu kuşluk vakti çokça içip sızan Sultan Mesut'un yerine açmaya mecbur kalan vezir ile Beyhaki, yani Selçuklu Devleti'nin kuruluşu hakkında ondan çok şey öğrendiğimiz Beyhaki şu satırları okurlar. Selçuklular ve Yınallılar 10.000 atlıyla Merv tarafından Nesa'ya geldiler. Orada bulunan Türkmen, Harezmli ve Selçuklu'dan oluşan bir öbek de onları başlarına getirdi. Hem Beyhaki'den Köymen Hoca alıntılamış bunu. 10.000 atlı göçleriyle birlikte 50.000 insan eder. O çağlarda orta boy bir çatışma 3 ile 6.000 savaşçıyla yürütüldüğüne göre 10.000 atlı ciddi bir rakamdır. Hoca bunun bu şeyi çok iyi ya. Hani anakronizme düşmeyelim diye dönemi içinde mesela biz şimdi bugün için 10.000 savaşçı neyi ifade ediyor sana? Yani bir tümen adam. Yani bir ordu bile değil yani. Bir kolordu bile değil, değil mi? Hani çünkü senin artık çok kalabalık ordular görmüş. Bunu artık öyle içselleştirmiş bir yerde 10.000 attı şey bir işi. Ama dönemi içinde kaç bin kişi, kaç bin ordu çıkarır? Orta çaplı savaş, büyük çaplı savaş kaç kişi arasında olur? Ortalama bu savaşlarda kullanılan piyade ve işte atlı asker sayısının durumu nedir falan. Hani güç dengelerini böyle vererek çok iyi anlatıyor hoca. Tavsiye ederim. O yüzden de ayrıyeten tavsiye ederim. Gazneli vezir ürpermekte haklıydı. Ey Hace diyordu. Hace hoca demek. Şimdiye kadar işimiz hep çobanlarlaydı. Bundan böyle iller zapt eden emirlerle olacak. Gerçekten birdenbire tüm Oğuz Türkmeni Selçuklu Musa Yabgu, Çağrı ve Tuğrul Beyler ile İbrahim Yinal'ın başkanlığında Nesa'da birleşiverdiler. Arkaları Karakum, kendi çölleri, önleri Horasan idi. Selçuklu'nun başka şansı yoktu. Horasan hakkında emin olmayan beklentilerini Karakurum hakkındaki emin beklentilerine yeğlediler ve hemen Horasan Divanı sahibi aracılığıyla sultana bir mektup gönderdiler. Musa Yabgu ile Çağrı ve Tuğrul Beylerin imzalarını taşıyan mektup oldukça acayipti. Bir yandan Mesut'tan Nesa ile Ferave arasında bölgenin kendilerine yurtluk olarak verilmesini istiyorlar. Öte yandan sultanın bendesi olarak Irak ve Horasan Türkmenlerine karşı hareket edeceklerini bildiriyorlardı. Hani demin dediğim şey bu arkadaşlar, işte bak. Adam aslında güçlü
Karşı taraf panik olmuş. Aslında yenecek. Ama ne diyor? Bir daha okuyorum. Musa Yabgu ile Çağrı ve Tuğrul Beylerin imzalarını taşıyan mektup oldukça acayipti. Bir yandan Mesut'tan, Sultan Mesut'tan Gazneli'di galiba değil mi? Doğru. Gazneli Mesut olması lazım. Mesut'tan Nesa ile Ferave arasındaki bölgenin kendilerine yurtluk olarak verilmesini istiyor. Bak toprak istemiyor. Sen bana burayı yurtluk olarak ver diyor. Öte yandan sultanın bendesi olarak Irak ve Horasan Türkmenlerine karşı hareket edecek. Yani bir yandan da asker olmak istiyor. Aslında iki tane muharip birlik, iki devlet çarpışmış gibi değil de hani kendi hükümdarından biraz daha fazla alan almaya çalışan bir alt boy gibi davranıyor. Ve aslında öyle. Mesut tabii ki bu koşulları kabul etmeyecek ve üzerlerine yürüyecekti. Hayırlısı. Nitekim olaylar Selçuklu'nun beklediği gibi gelişti. Sultan Mesut mektuba yanıt vermeye tenezzül bile etmeden Nişapur'a döndü. Savaş hazırlıklarına koyuldu. Subaşı Bey Doğdu emrindeki 10 komutanla yönetilen 17 bin kişilik ve 2 bin gulamlık Gazne ordusu Nesa'ya Selçuklu üzerine yürüdü. Obalara ilk girenler orada ancak 6-700 kadar insan buldu. Hepsini saçtılar. Selçuklu ortalıkta gözükmüyordu. Gazneli Er ve Erbaş obaları yağmalamaya koyuldu. Ordu etrafa saçıldı ve birdenbire çölden 100'e yakın Selçuklu Türkmenini karşılarında buldu. Perişan olup dağılarak kaçtılar. O kadar ki ihtiyar subaşı Beydoğdu bindiği filden aşağıya alındı. Allah'tan gulamları onu ölümden kurtardı. Gulam hizmetçi demek arkadaşlar. Bizim kapı kulu manasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Yeniçerilerin kökeni gibi. Gördüğünüz gibi gene bir kurt kapanı taktiği geri çekilip parçalamış Selçuklu. Savaş kesinkeş Selçuklu'nun utkusuyla sonuçlandı. Barış görüşmeleri de şimdilik istediklerinin tümünü elde etmişlerdi. Ferah ve Nesa hattıyla çakışan Atrak yatağı artık onların iliydi. İl Türk genelliğine uyarınca hemen Selçuklu beyleri tarafından üleşildi. Ferah ve kenti Musa Yabgu'ya, Dihistan Çağrı Bey'e, Nesa Tuğrul Bey'e düştü. Siyaset işlevi Tuğrul Bey'in uhdesinde düşmüştür. Çağrı Bey askerlik, Tuğrul Bey siyaset. İlki devletin gerçekleşmesinin ön koşulu olan fiziksel güçle, ikincisi Samani yani Gazneli Abbasi devlet yapısıyla ilgili iki önder. Bana kalırsa o anda iki kardeş bu işi başaracaklarından emindi. Sorun sadece fiziksel gücün devlet kabuğunu elde etmesiydi. Üçüncü başlık Nişapur ve Dandanakan. Söylendiğine göre Çağrı ve Tuğrul Beylerle amcası Musa Yabgu'nun elçisi olarak gelmişti. Ya şaşa girmeme müsaade edersiniz diyordu. Böylece bizi tanıdığınızı anlarım ya da geriye dönüp amcam ve amcaoğlumla birlikte gelirim. Nişabur halkı çaresizdi. Savaşacak güçleri yoktu. Zaten savaş onların işi olmayıp efendileri Gazne Sultanı'nın iradesine kalmış bir iş değil miydi? O isterse şehri korur, isterse korumaz. Kullarını feda ederdi. Böyle düşünüp İbrahim İnal'a hoş geldin dediler. Şehre kabul edilip ağırlandılar. Yavaş yavaş çevreye yayılmaya başlıyor. Görüldüğü gibi muhalefet azdı. Tuğrul Bey adına hutbe okunması. Burada artık devlet başkanı seçiyorlar şeyde. Orada da muhalefetsiz olarak Çağrı Bey büyük olmasına, yaş abi olmasına ve aslında askeri kanadı sert hard power elinde tutmasına rağmen garip bir şekilde yani ben onu hala çözemedim. İnşallah bir gün çözeriz okuduklarımızla. Çağrı Bey'e teslim ediyor. Tuğrul Bey'e teslim ediyor. Ama şöyle bir durum var. Hanedan da Tuğrul Bey'den sürmüyor. Demin dediğim gibi Alparslan dediğimiz yani Tuğrul Bey'den sonra Büyük Selçuklu hükümdarı olacak. Malazgirt'te savaşacak Alparslan, Muhammed Alparslan Tuğrul Bey'in oğlu değil. Çağrı Bey'in oğlu ve Melikşah ve daha sonrakiler ondan geliyor. Görüldüğü gibi muhalefet azdı. Tuğrul Bey adına hutbe okunması uygun görüldü, okutuldu. Lakabı Sultanül Muazzam koydular. 10 gün sonra yanında 3000 zırhlı atlısıyla Tuğrul Bey Nişabur'a girdi. Ertesi gün Kadı Said'in tepeden bakan kinayeli sözlerine biz Selçuklular buralarda yeni ve yabancıyız. Tacik yani İranlı geleneklerini pek bilmeyiz. Ve sonra da Taciklerin devleti nasıl yönettiklerini öğrenmenin heyecanıyla Ebu Kasım'a hemen hilat kuşattı. Bu kişi onun ilk veziridir. Yani devlet olmayı da öğreniyorlar. Bir yandan süre gelen kıyımı dindirmek, öte yandan Horasan'la kurulmak üzere olan devleti önlemek amacıyla Sultan Mesut 50 bin atlı ve yaya ile 300 filden oluşan ordusuyla Selçuklu üzerine yürüdü. Oysa onlar çoktan çöle çekilmişlerdi. Her iki taraf o yolu köşe kapmaca oynayarak geçirdi. Selçuklu saplanıp duruyordu. Gazneli onu aradı. Ama Gazneli'nin ordusu fillerden ve yayalardan çok olduğu için ve Selçuklu tarafı tamamen atlı olduğu için bayağı yorma taktiğini yapmışlar yani.
Buna benzer bir şey şeyde okumuştum tarihte. Timur'un Yıldırım Beyazıt'ı Anadolu coğrafyasında koşturması gibi. Gazneli saflarından kendi hanedanlarına baş kaldıran soylular, Karahanlı Börütegin, Mesut'un amcası Emir Yusuf gibi ile gözden düşmüş Türk gulamları Aslan Cazib'in oğlu Süleyman, Hacı Ali Karip, Gazi Eryaruk, Asıl Tegin gibi peş peşe kaçıp Selçuklu'ya sığınıyorlardı. Orta Doğu, Orta Asya günümüz krizi diye not düşmüşüm köşesine. 10. yüzyılda dolaşımda olan sağlam Samani dirhemleri 10 gümüş yani 90 gümüş bu devletin Gazneliler tarafından yıkılmasıyla hızlı bir biçimde değer kaybetmeye başlamış. 1010-20 yılları arasında düşüş %2040 arasında olmuş. 1050 yılında ise gümüş %5 oranına kadar inmiştir. Gümüş Avrupa Rusyası yoluyla Baltık'a kaçmıştır. Karahanlı ve Gazneli ekonomilerinde durum böyleyken 1040 Dandanakan Savaşı öncesi ve ertesinde aynı koşulların Horasan'da geçerli olmadığını ileri sürebilir miyiz? Herhalde hayır. Bana öyle geliyor ki Selçuklu'nun devlette olmaya başladığı tam bu dönemde bütün yoğunluğuyla hüküm süren Orta Asya gümüş kriziyle Selçuklu'nun inanılmaz yükselişi arasında mutlaka gerekli, belki hem de yeterli bir neden sonuç ilişkisi vardır. O günlerde bölgede ot, saman ve yiyecek darlığı bir yana Selçuklu var olan su kanallarını yıkmış, dereleri çevirmiş ve kuyuları taşla doldurmuştu. Ot ve su yokluğu atlı ordu bakımından daha başlangıçta yenilme demektir. Üstelik Selçuklu ancak 1040 yılının Mayıs ayında savaşa girdiğine göre Gazne ordusu mevsim olarak savaş için oldukça geç karar vermişti. Zira Türkler ve Moğollarda otlatmak ve sulatmak için atları baharda çayıra salmak adettir. Bu işi yazında devam eder. Ta ki yaz sonuna yaklaşılsın, o vakit atlar tavlaya çekilir, yemi ve suyu normal tayının altına düşürülür. Böylece at güz başında beslenmiş, dinlenmiş ve koşullanmış olarak savaşa hazır olur. Yani hoca Orta Asya'daki gümüş krizinin devlet siyasi yapısıyla ki durumuna bağlantısını anlatıyor. Önce Yınallılar ile Musa Yabgun'un oğlu Börütegin'in öncülüğündeki Selçuklu ordusu çölden çıktı. 16.000 atlıydılar. Ayrıca yayalar da vardı. O sırada 400'e yakın Gazneli Türk gulam ki arslan işaretliler olarak bilinirlerdi, saf değiştirip karşı tarafa geçti. Selçuklu onları dost dost ünlemlemiyle karşıladı. Savaş çarçabuk Gazneli ordusunun bozgunluğuyla sonuçlandı. Asker dağılıp Gazne yönüne kaçtı. Mesut da onlarla beraberdi. Halk Selçuklu'nun utkusunu kutluyordu. En coşkulu olanlar Gazne gulamlarıydı. Türkçe bunu biz kazandık diye bağırıp çağırıyorlardı. Böbürlenmeleri belki de saldırganlıkları o raddeye gelmişti ki onlara kimse bir şey söylemiyordu. Ne de olsa profesyonel asker olarak Dandanakan'da ön saflarda hep onlar çarpışmışlardı, çarpışacaklardı. Son olarak ister ne demişim Selçuklu Gaznelilerden içi boşalan kadim Samani devlet kabuğunun içini doldurmayı başarıp devlet kurmuştu. Çok güzel bir alıntı olmuş ya. Hocanın benzetmeleri harika diye de not düşmüşüm. Selçuklu Gaznelilerden içi boşalan kadim Samani devlet kabuğunun içini doldurmayı başarıp devletini kurmuştu. Tıpkı deniz dibindeki boş bir eklem bacaklı kabuğunun içine giren bir yarı yumuşak kabuklu tarafından doldurulup harekete geçirilmesi gibi. Yani aslında burada şeyi de mi vurgulamaya çalışıyor hoca? Sıfırdan bir devlet kurulmadı. Hali hazırda bir kurulan devlete mekanizmasının içine dahil olundu ve o devlet yönetildi deniyor. Selçuklu Konat Modeli. 3. bölümümüz arkadaşlar. Selçuklu Devleti. Alt başlığımız Selçuklu Konat Modeli. Sayfa 107'ye kadar geldik. Alelade bir Oğuz Türkmen konatı. Başkanları Arslan İsrail Yabgun'un Gazneli Mahmud tarafından esir edildiği 1025 yılıyla 1038-1040 yılları arasında Çağrı ve Tuğrul Beyler gibi iki Alp savaşçının önderliğinde devlette olmayı başarmıştı. Bu oluşumda Morgan'dan beri antropologların çoğunun iddia ettiği gibi örneğin Sahlis'in toplum boydan devlete giden bir evrim çizgisi izlememiş. Aksine boy parçalanarak konatları meydana getirmiş. Sonra bunların arasından biri yani Selçuklu kurulmuş bir devlet olan yani Samani ve Gazneli aygıtına sızarak onu sahiplenmiştir. Bu tür bir evrim şeması yani boy konat devlet olmuş. Yalnız Selçuklu örneğinde bir fark var. Bu devlet her ne kadar bir konattan doğmuşsa da onun tarafından yaratılmamıştır.
1040 Dandanakan Savaşı'nın dönüm noktası olarak alırsak Selçuklu tarihi iki evreye bölünmüş olur. 1040'ın önceli olan göçebe konat evresi, yani 985'ten 1040'a kadar, nereden baksan bir 15 oradan 40 oradan 55 sene. Ve ardılı olan devleti ele geçirme evresi ya da başka bir deyişle Tuğrul Bey dönemi. Yani 1040'la 1063, bir 23 sene. Aşağıda her iki döneme değin yapılan tahliller mukayelesiz statik bir yöntemle formülleşeceğinden Selçuklu'nun konattan devlete geçiş sürecinin daha bir açıklığa kavuşacağına inanıyorum. Tahlili sağlam öncüller üzerine oturtmak amacıyla Dümezil'in 3 işlev kavramını önerme olarak kabul edeceğim. Bilindiği gibi 3 işlev kavramı en yalın haliyle şöyledir. İlk ve ortaçağ toplumundan kalımlarını sağlamak üzere kutsallık, egemenlik yani din, savaşçılık, siyaset yani fiziksel güç ve iktisat, nüfus yani bereket, doğurganlık. Üçlü düzeyinde gereken faaliyetleri yürütmek zorundadır. Yani din, siyaset ve güç. Nüfus, iktidar, tamam. Önce Selçuklu'nun 985 yılında Cence göçüşüyle 1040 Dandanakan Savaşı arasında kalan dönemdeki Selçuklu toplumsal modelini kuralım. Neymiş bu? Oğuz Türkmen konatları içinde kutsallık yani din işlevini üstlenen bir kurum var olduğunu sanmıyorum. Hem Çağrı Bey hem Tuğrul Bey Müslümandır. Buna karşılık ne onların yanındaki yoldaşlarının ne de müttefikleri göçer boy ya da konat halkının çoğunluğunun Müslüman olduğu iddia edilebilir. Sanırım bütün bu nedenler 1040 öncesi Selçuklu toplumu için kurulacak modelde din hanesinin boş bırakılmasını meşru kılar. Yani 3 ayaktan biri olan din boş bırakıyor hoca. Aslında bir yandan da çok doğru. Neden? Çünkü şimdiki tarih dizilerine bakarsan zaten Tuğrul ve Çağrı Beyler bugün senin konforlu klimalı camilerinde namaz kılan Sünni Müslüman gibi Müslümanmış falan diye anlatıyorlar da bu adamların öyle olmadığını artık hepimiz biliyoruz yani. Eski Türklerden beri bütün Türk toplumlarında Hazarlar, Karahanlılar, Oğuzlar iki asal kurum ya da sınıfın varlığına tanık oluyoruz. Akbudun ve Karabudun. Süngük, kemik. Akbudun Kaan, Han, Yabu ya da Bey çıkaran soylu ya da ünlü oğuş ve uruk üyeleriyle sivrilmiş alt savaşçılardan oluşur. Konatın başında Akbudun'dan bir uyuk üyesinin bulunması doğaldır. Sanırım Selçuklu beylerinin bir kısmı Sahlis'in kavramlaştırdığı Bikmen yani Ulu Bey diyelim tipindedir. Onlar savaşçı, politikacı, üleştirici yani cömert ve kişilikli olurlar. Her Selçuklu beyi üleştirici olmaya mecburdur. Ama her birinin sayılan bu yeteneklerin tümüne sahip olması beklenemez. Arslan İsrail Yabgu, Çağrı Bey ve İbrahim İnal gibi bazılarında savaş beyi yani warlord niteliği öne çıkarken Tuğrul Bey gibilerinde siyasal girişimci yani political entrepreneur niteliği ağır basar. Selçuklu başkanlık sistemi bazen tekil bazen çoğulcu bir biçim alır. Arslan İsrail Yabgu döneminde tekil olan konat başkanlığı onun ölümünün ardından üçlü yani Çağrı Bey, Tuğrul Bey ve Musa Yabgu daha sonra ikili Tuğrul ve Çağrı Beyler beylik sistemine dönüşmüştür. Daha da sonra zaten tek hanedana dönüşüyor. Konat içinde önemli kararların Kengeş'te alındığına değin haberler vardır. Kengeş'te Tuğrul Bey'e rağmen savaş kararının alınmasında son sözü bir savaş beyi olan Çağrı Bey söylemiştir. Karabudun'a gelince bu dediğim gibi Cihan Piyale Hoca'nın Çağrı Bey kitabında bu olay daha teferruatlı anlatılıyor. Bakmanızı tavsiye ederim. Karabudun'a gelince bunlar her göçebe toplumda bulunan çoban savaşçılardır. Terim Goldschmidt'e aitmiş. Hepsi de hür insan olup kesinlikle kul ve künk erkek ve kadın köle değildir. Göçerler iki işlevi yani iktisat ve savaşçılığı birlikte götürürlerdi. Savaş zamanında yayla ve kışlaklarda konatlarıyla yani aile sürü ve ağırlıklarıyla birlikte obalar halinde yaşarlardı. İktisadi faaliyetleri aslen hayvancılıktı, biraz da tarım. Şunu söyleyebiliriz ki bir Oğuz Türkmen göçebesi için toplumsal yeniden üretim aynı kalıba çıkan iki yüzü vardır. Savaş ve iktisat. Savaş bir yandan hayvancı göçebelerin ihtiyacı olan fakat üretemediği ya da artığı olmadığından değiş tokuşla elde edemediği nesneleri kaba kuvvet kullanarak onları üretenlerden gasp etmek için yapılan bir eylemdir. Yani savaş çapulla iktisadi bir faaliyet olarak da görülebilir diyor. Öte yandan toprak ağaları tarafından göçebelere yüklenen geçit hakkı karşılığında baç yani vergi ve otlak vergisi gibi Türkmenin anlayamayacağı ve üstesinden asla gelemeyeceği maddi tahditlere karşı girişilen fiziksel bir direniş eylemidir. Türklerin niye anlayamayacak? Çünkü adam kurulu devlette vergi, yazı, çizi, hani bir hiyerarşi, bir sistem o yok çünkü.
Hani onların şeyi zaten bu yüzden Türkleri, Orta Asya Türklerini çok böyle cahil, geri falan diye alıyorlar. Çünkü çıkış noktaları devletli toplumların, oturmuş yerleşik toplumların devlet mekanizmasını örnek alınca Türkler iptidai bir toplumdur, geri bir toplumdur diye anlatılıyordu. Ama ben özellikle Ahmet Taşağıl Hoca'nın kitaplarından okuyunca bunun ayrı bir kültür olduğunu, bunun bugünkü yerleşik devlet mantığıyla incelenince bir iptidailik, bir gerilik olmadığını, kendi içinde bir Orta Asya Türk Konfederasyonu, Göçer Konfederasyonu olduğunu, onun da kendi devlet mekanizması içinde aslında çok ileri yapısının olduğu, sistemli olduğunu şey yapıyor, anlamıştım. Tavsiye ederim. Öyleyse 1040 öncesi Selçuklu konatını şöyle tanımlayabiliriz. 1. İli İzek olan devingen bir topluluk. 2. Çoban savaşçı halkı. 3. Az nüfus. 4. Soylu savaş beylerinin Akbudunu, çoban savaşçıların Karabudunu oluşturdukları 2 kur. 5. Askeri ve siyasal erkin ulu beylerin tekelinde olduğu bir yönetim. 6. Ölüşün bir hak olduğu sistem. 7. Artıksız bir ekonomi ve dolayısıyla iç sömürü yokluğu. 8. Göçer yerleşik ilişkilerinde ulca ve haraç alınarak gerçekleşen dış sömürü. İç sömürü yok. İç sömürünün olmadığı yerde de İsmail Hami Danışment'in, Ahmet Taşağıl'ın ya da Orta Asya Türk tarihi uzmanı diğer hocaların dediği gibi Türklerde niye kölelik yok meselesini iktisadi. Çünkü köleliği biz yanlış anlıyoruz arkadaşlar günümüzde. Günümüzde çok böyle light motiflerle incelediğimiz için köleliği insan hakları gibi böyle soyut bir kavram üzerinden ele alıyoruz ama kölelik bayağı iktisadi bir kavramdır. İktisatla ilgilidir. O yüzden onunla birlikte düşünülmesi gerekir. Neden Orta Asya'da Türk geleneğinde kölelik yoktur? İsmail Hami Danışment işte biraz romantik tarafından alıyordu. Ama onu yerli yerine koyan işte Ahmet Taşağıl ya da diğer Orta Asya tarihçileri hocalardı. Çünkü kölelik iktisadi bir şeydir ve Türklerde iç sömürü olmadığı için, hocanın anlattığı gibi dış sömürü olduğu için ve dış sömürü de özgür insanlara has bir şey olduğu için kölelik Orta Asya Türklerinde yoktur. Tabi bir süre sonra kültür olmuştur, bizim karakterimize yansımıştır ama olayın iktisadi temeli gözden kaçırılmamalı. Konattan devlete geçiş. Azini tarihi 1040 olaylarından 1-2 yıl daha geç olacak. Bahsederken Tuğrul Bey'in bayrakları doğuda göründü der. Tuğrul Bey'in ölüş hakkı olarak bile isteye batıyı seçtiği anlaşılıyor. Orada İbrahim Yinal, Kutalmış, Yakutlu, Hasan ve Ertaş gibi ülüş sahibi yeğenleriyle birlikte gitmişti. Ermenistan ve Azerbaycan'da at oynatıp tozu dumana katıyorlardı. Yukarıda siyasal girişimci olarak nitelediğim Tuğrul Bey'in böyle bir savaşçı potansiyelini kullanmayı düşünmediği akla gelmez. Tabii ki gelmez. Müslüman Tuğrul Bey'in Türk ve Hazar Kağanlarının kutsallığı anlamında dini bir misyon yüklenmediği de açıktır. Şimdi her 3 Türk devletinde hükümdar cülusuyla ilgili buraya kadar kut törenlerini anlatıyor 3 tane devletin arkadaşlar. Hazar, Selçuklu ve eski Türklerin nasıl kut oluyor, nasıl padişah oluyor, aradaki benzerlikleri inceliyor hoca. Çok güzel bir bölüm. Şimdi her üç Türk devleti hükümdar cülusuyla ilgili kut törenlerinin benzerliğini saptamaya çalışalım. Sanırım aralarındaki benzeşik elemanları 3 kategoride toplayabiliriz. Birincisi hükümdar yükseğe kaldırılır. 2 hükümdar sözde öldürülür. 3 hükümdarın gevelediklerine bakılarak zaman saptanır. Eski Türklerde ata bindirme var. Boğaz sıkma var. Hükümdarlık süresini bildiriyor. Önce hükümdarı ata bindiriyorlar. Yüksek bir yere koyuyorlar. Sonra hükümdarın boğazını sıkıyorlar. Nefessiz bırakıyorlar bir noktaya kadar. Sonra tam böyle öldü de dirildi gibi olup hükümdarlık o boğaz sıktıktan sonraki gevelemeden hükümdarlık süresini tahmin etmeye çalışıyor. Hazar'da da kalkan üstünde kaldırma var. Ata yükseltme değil de kalkanla yükseltme. Gene boğaz sıkma var. Gene aynı şekilde hükümdarlık süresini tahmin etme var. Selçuklu'da havaya kaldırma var. Kendinden geçirme var ve ömür telakkisi var. Çünkü artık Selçuklu'da olay bence burada sebebi şu. Burada niye hükümdarlık süresi de burada ömür? Dikkat ederseniz neydi? Çoklu başkanlık sisteminde boylar arasında dönüyordu. Budunlar arasında başkanlık sistemi dönüyordu. Selçuklu'da hanedana gelmişti. Haliyle Selçuklu'da ömrüyle hükümdarlık süresi artık eş olurken burada öyle değildi. Değil mi? Hani dönüyordu ya ne kadar hükümdar olacağı. Bence o yüzden öyle bir fark var. Birinci, ikinci ve üçüncü sütunların yorumu
hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktır. 1. Hükümdar yukarıya kaldırıldığı vakit insanlardan uzaklaşır, Tanrı'ya yaklaşır. 2. Boğulunca her fani gibi ölür. Hükümdar dirilirse kaç yıl yaşayacağını ancak kendisi karar verir. Ölümle dirim, insanla Tanrı arasında bir yerde duran hükümdar vargısal olarak yüce, dokunulmaz ve kutsaldır. Öyleyse Türk, Hazar ve Selçuklu, yani Türk, Hazar ve Selçuklu, yani Tuğrul Bey hükümdarların her üçü de sırasıyla Tengrici, Musevi ve Müslüman olmalarına rağmen kutsal sayılır. Gördüğünüz gibi olay çok önemli. Soydaşlarının çoğunun, hatta Tengrici olduğu Selçuklu Sultanı için adaletli olmak demek, Orta Doğu'da onca değer verilen, önce başta Bağdat'taki Abbas halifesi olmak üzere Sunni ulemanın, Sünni şeyhinin ve halkın güvenini kazanmak, sonra da onların onayını almak demektir. Ay ay. Sayfa 118'e geldik arkadaşlar. Tuğrul Bey Bağdat'a davet edilir. Ertesi yıl yanında veziri Kunduri, sultan davete icabet eder. Tuğrul Bey artık Bağdat'tadır. Birinci ziyareti bu. Ve Şii Buvalhid sülalesi elenmiştir. Makdizi söylüyor. O yıllarda Bağdat şehrinde bayağı kalabalık bir Türk nüfusu yaşardı. Bir bakıma sultanın Bağdat'ı, bu ilk ziyareti bir fiyaskodur. Oğuzlar Bağdatlı'yı, Bağdatlı Oğuzları öldürür. Şehir yangın yerine döner. Halife Kaim pişmandır. Bu benim beklediğim değildi. Ben sizin gelişinizle dinin yüceliğini ummuştum der. Tuğrul Bey'in yanıtı, ah şu kötü Türkler olur. Ve halifeden özür dilercesine Çağrı Bey'in kızı Arslan Hatun'u halifeyle evlendirir. Ah şu kötü Türkler. Hani bizim Türk devleti olmasına rağmen Osmanlı'da da Türklerle ilgili mesele vardır ya. Dikkat ederseniz adam kendi Türk ama direkt bunu şey yapar yani. Onlar için çünkü milliyetçi bir tını değildir bu. Bugün anladığımız manada milliyetçi bir tını değildir. O yüzden diyebilir yani. İkinci ziyaret, karşılama töreni görkemli oldu. Siyahlar içerisindeki halife sultanı 6 arşın yüksekliğindeki bir tahta oturarak karşıladı. Sultanınki 12'den daha alçaktı. Köleler sultana önce siyah giysiler giydirdiler, hoşnut oldu. Sonra boynuna altın yakalık takmak istediler. Şiddetle reddetti. Daha sonra başına altın işlemeli değerli taşlarla bezenmiş koskoca bir kavuk geçirdiler. Yere düşe yazdı. Tabi adam ne bilsin. Tuğrul Bey Bağdat'tan çıkar çıkmaz Bağdat ordusu komutanı Arslan Besasiri ile müttefiki Kureyş, Türkler ve İranlılardan oluşan bir orduyla şehri istila etti. Halife ile karısı Arslan Hatun tutsak elde edildi. İstilacıların niyeti Mısır Fatımi halifesi Muntazır'ı Bağdat halifesi ilan etmekti ve bu kez tutsak halife Bağdat şahnesi Aytekin aracılığıyla sultandan yardım istedi. Birkaç gün sonra halifeye vermiş olduğu söze rağmen Tuğrul Bey nişanlısını alıp Bağdat'tan ayrıldı. Tebriz'de nikah kıyıldı. Zifaf gecesi reyde geçireceklerdi. Ne çare ki ecel kuşu gagasını vurdu. Tuğrul Bey reye varamadan yolda öldü. Seyyide ise babası halifenin yanına Bağdat'a döndü. Bakire'ydi. Tarihi Güzide'de de böyle geçmiş. Tuğrul Bey'in halife ile olan ilişkilerinde hilafet düzeyinde kendisini siyasal girişimci olarak sunduğu, oysa saltanat düzeyinde tam bir savaş beyi gibi davrandığı anlaşılıyor. Yani siyaseti çabuk öğrendi bu nesil, Tuğrul Bey'in nesli. Şimdi Bizanslı tarihçi Attaliates ile birlikte Tuğrul Bey'in ölümünden önce Doğu ve Kuzey Anadolu giriştiği seferleri görelim. Alıntı. Yıllar 1042-1055. Bu insanlar yani Selçuklu her yıl sürekli akın yapıyorlardı. Kale muhafızları bunların saldırılarına karşı koyuyorlarsa da düşman yayını öyle ustalıkla kullanıyor. Hedefini öyle bir şaşmazlıkla vuruyordu ki İberya'yı, haritadaki Gürcistan yani, hiçbir karşılık görmeden dolaşırken kasaba ve köyleri yağmalayıp kentleri yıkıyordu. Tüm taşra çöle döndü. Bu seferlerde Selçuklu 3 ayrı öbek olarak Anadolu'ya girdi. Tuğrul Bey'in ordusu, İbrahim İnal ve Kutalmış'ın birlikleri ve Türkmen boylarından türeyen konatlar. Bar Hebreus, savaşçı Tuğrul Bey'i şöyle betimliyor. Tuğrul Bey'in askerleri küme küme gelirler ve ona saygı gösterirlerdi. Her küme 200 askerden oluşurdu. Bunlar belli bir mesafede atlarından iner ve yeri öperek dimdik ayakta dururlardı. Bunun üzerine yanındaki adamlardan biri selamın kabul edilmediğini anlatan bir işaret verir. Bunlar yeri tekrar öper ve atlarına inip giderlerdi. Yerlerine yenileri gelirdi. Hiç kimse ona yaklaşamaz ve onunla konuşamazdı. O tanrılık vasfı, o kutsiyet gelmiş. Tuğrul Bey'in ordusunun büyük bir bölüğü
atlı Oğuz ve Türkmen olmalıdır. Fakat başka uluslardan da asker toplanmıştı. Arslan Besasiri üstüne giden orduda İranlı Kürt ve Değmenliler vardı. Her ne kadar Gulam sisteminin Alparslan zamanında Nizamül Mülk ile başlamış olduğu söylenirse de gerek Dandanakan Savaşı esnasında Gazneli Türk gulamlarını saf değiştirerek Selçuklu'ya geçişi, gerekse orduda Savtegin, Bartegin, Yaruktegin, Humartegin, Humartaş, Gümüştegin, İnansıl, Porsuk ve Aytegin gibi gulamların bulunuşu orduda onların varlığına bir kanıt olabilir. Doğru. Olabilir. Sadece Nizamül Mülk bu olayı sistemleştirdi galiba. Sayfa 126. Durum gösteriyor ki saltanatı sağlamlaştırmaya çalışan ve hilafetle ilişkilerini pekiştirmeye uğraşan Tuğrul Bey, Türkmenlerin ılgar, çapul ve yağmalarından ürkmeye başlamıştır. Daha dün o Oğuzlardan yakınan Mervanlı emire şöyle diyordu. Uyruklarımdan bazı zümrelerin yani Türkmenlerin senin yurduna girip yağma akınlarında bulunduklarını haber aldım. Sen bizim uç emirimizsin. Onlara para, mal vesaire gibi istekleri şeyleri vermelisin ki kafirlerle mücadelede kendilerinden yararlanasın. Sevim. Bu Sevim kimdi ya? O da önemli bir Orta Asya tarihçisi hocamızdı. Soy ismi Sevim de şeyi unuttum. İsmini unuttum. Peki ama Sultan Pekbel bağladığı Türkmen'e neden bu denli karşı olmuştur? Öyle görünüyor ki hilafet dışında Tuğrul Bey'in kazandığı siyasal özelliği gölgeleyen tek öge Oğuz Türkmen beyleridir. Zaten Büyük Selçuklu'da 9 Oğuz isyanıyla yıkılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu da normaldir. Yaşam koşulları merkeziyetçi olmamak kuralına göre işleyen göçebelerin merkeziyetçiliği devletin temeli olarak gören saltanata hiç müdanası ve güveni yoktur. Bu kadar net. Kutalmış Arslan İsrail Yabgun'un oğlu İbrahim Yınal ana tarafından Yınallı uruğundandı. Bundan dolayı onlar daima devletsiz Oğuz Türkmenlerinin yanında devletli Selçuk Bey'inin karşısındaydılar. Birkaç yüzyıl sonra Ebul Gazi bu noktaya parmak basacaktır. Yani mealen şunu demiş: Selçuklular Türkmen olup kardeşiz deyip ile ve halka faydaları dokunmadı. Sultan olmadan önce Türkmen'in kınık boyundanız dediler. Sultan olduktan sonra Afrasiyab soyundan yani İranlı geldiklerini kanıtlamaya çalıştılar. Güzel. Yani gerçekten öyle olur bu işler. Selçuklu devlet modeli. Bişvart. İran'da ceberrut bir hükümdar olmak için 3 koşul hazır duruyordu diyor. Birincisi yerleşmiş bir yönetim. İkincisi vergiden gelen sürekli gelir. Üçüncüsü kişisel muhafız birliğiyle devamlı ordu. Bu koşullar verilmişken siyasal girişimci Tuğrul Bey'in yapacağı tek şey Samani, Gazneli devlet aygıtını devraldıktan sonra devletin bütün işlevlerini yürütecek kişileri bulup yerlerine koymaktı. Genelde de bu hazır kimdi? İranlılardı. O yüzden dolayı Efresiyab soyu, İran soyu diye diğer eski Türkmenler tarafından yaftalanıyor. Sanırım yüzyılların deneyimleri sonucu mükemmel bir yapıya sahip olarak ortaya çıkan bu devlet aygıtı Selçuklu tarafından diriltilirken tek bir kusurla özürlüydü. O da Türk-Oğuz ülüş sistemidir. Üretilen ya da gasp edilen ürünü boy içinde dizekliğe göre ülüşen Oğuz beyleri zapt ettikleri ülkeyi de kendi ata uruk iniş sistemleri çerçevesinde üleştirmeyi bir borç biliyorlardı. Böyle bir sistem içinde beklenen olumsuz sonuçlar doğması kaçınılmazdı. O veraset sistemi arkadaşlar. O ülüş sistemi aslında şurada anlatılan devlet mekanizması tam bir devlet mekanizması. Neymiş o? Tekrar hatırlayalım. Yerleşmiş bir yönetim. Vergiden gelen sürekli gelir kişisel bir ordu. Yani bu modern manada devletin nerede olursa olsun şeyi. Ama işte sen bu sisteme kendi içinde tutarlılığı olan ve tek merkezden yönetilen, tek hanedanla, tek devlet başkanıyla yönetilen sisteme göçebe sistemi eklemlemeye çalışınca ülüş sistem tutmuyor. O yüzden yıkılıyor. Selçuklu Devleti'nin sınıfsal yapılaşma modelini formel olarak şöyle kurabiliriz demiş. Şekil 9 nerede? Şekil 9 yok. Aynen şekil 9 bu tarafta bir yerde kaldı herhalde arkadaşlar. Oraya bakın. Askerler, asker olmayanlar, Türkler, Tacikler, yerleşikler, göçebeler, buyuranlar, buyurulanlar yani Akbudun, Karabudun. Daha kapsamlı bir tasnif ise Nasirettin Tusi'de bulunur. O toplumu 4 katmana, estate ayırıyormuş. Birincisi kalem adamları yani alimler, kadılar, riyazitçiler. İkincisi kılıç adamları. Dördüncüsü tacirler,
üçüncüsü tacirler, dördüncüsü köylüler. Aynı görüşü paylaşan Harzemşah Tekişoğlu Melikşah'ın Cent emiri olarak yolcu ederken yanına Cent'teki askeri ricalin birincisi, iki imam ve kadıların, üçüncüsü yerleşik reyanın ve dördüncüsü göçebelerin itaat etmelerini emreden bir mektup vermiştir. Ancak Türk toplumlarında sınıfların Akbudun ve Karabudun şeklinde ikiye ayrılması geleneği Nasirettin Tusi ile Tekiş'in üçlü işlev tasnifini Ak ve Karabudun ikilisiyle eşleşmesini gerekli kılar. Şimdi sorunun bu bakaçtan irdeleyelim. 1. Tuğrul Bey'in hükümdarlığı süresince kitap ile kılıç arasında geçen ikircikli tutumu bilindiği gibi kitaptan çok kılıcın meşruluğuyla sonuçlandı. Bu sonuca biraz da Halife Kaim'in muhalif ve inatçı tavrının neden olduğu söylenebilir. Çünkü belgeler sultanın dini vecibelerini yerine getirmekte pek az kusur ettiğini yazar. Kusursuz demiyor, evliya demiyor. Yani aşağı yukarı elinden geldiğince yapıyormuş, yani belli ki Müslüman bir insan. Öyleyse kutsallık işlevini temsil eden ulema ve kadılar ile saltanat ilişkilerine tabi olan bürokrasi ve toprak ağalarının hilafet yanlısı özel bir politika izlemelerine olanak yoktur. Bu durum belli bir noktadan sonra dini kurumların siyasal kurumlara tabi olmasına neden olur. Sufilere gelince halk arasında itibarlarının büyük olması Selçuklu Sultanı ile buyuran sınıfın onlara önem vermesine yol açar. Tabii ki her zaman bir sufi tabaka, hani benim anladığım, bugün herhangi bir sufiye gidin, bugünün bir tarikat ehline gidin. Tamamen olayı böyle dünyadan bağımsız, böyle öbür dünyaya çalışıyor falan gibi anlatıyor. Öyle hissetmek istiyor. Tarihini de öyle anlatıyor. Ama çok saf, çok naif yani. Sufilik tarihi, tarikatların tarihi ilk kurulduğu andan bu zamana sadece toplumu yönetmek adına kullanılmış. Belki çok az çekirdek bir insan zümresi, ki genelde insandan uzak, kendi halinde olanlardır onlar da. Ve onları da biz büyük ihtimal hiç tarih kitaplarında okumadık. Çünkü onlar herhangi bir şeye bulaşmadığı için tarih kaydına girmedi büyük ihtimalle. Yani o insanlar dışında hepsi gerçekten devletin yaptığı şeyi toplum nazarında legalize etmek için bir meşruiyet vasıtası olarak kendileri de kullanmışlar, kullanılmışlar da, bilinçli bir alver olmuş belli yani. İkinci kısım, Selçuklu ordusu birleşik bir ordudur. Sultanın kendi ordusunun dışında Ülüş beylerinin orduları vardır. Ayrıca bazı Sadık Türkmen beylerinin birbirlerine de ordu içine katabiliriz. Selçuklu'ya tabi İranlı, Arap ve Kürt emirlerinin askerlerini saymıyorum. Tuğrul Bey'in askerlerinin çoğunluğu Türkmendi. Başlangıçta gulam sayısının az olduğu sanılıyor. Durum Alparslan zamanında değişmeye başlamıştır. Ülüs sahibi beyler gibi ordu besleyenlerden birisi de kuşkusuz Atabeylerdir. Onun Selçuklu uğruğu içindeki özel konumunu belirtmekte yarar var. O hem beyin çocuklarının eğitmenidir hem de beyin ölümünden sonra onun dul karısıyla, yani eğittiği çocukların anasıyla evlenen üvey babadır. Üçüncüsü, Selçuklu aslen iki amaç uğruna savaşıyor. Birincisi kasaba ve kentleri basıp yağmalamak, ulca, tutsak ve haraç elde etmek. İkincisi orduya yiyecek ve otlak sağlamak üzere yeni yöreler zapt etmek. Bu araçların ikisi de iktisadidir. Selçuklu ister devletli olsun, ister başkanlık olsun, iktisadi artığı dışsal olarak üretmek zorundadır. Dışsal olarak üretmek dediği yani dışarıdan almak zorundadır. Dışsal artık çıkaran bu mekanizma Selçuklu için dolayındaki sınırdaşı olan devlet, emirlik, boy ya da konaklarla kendisi arasında fiziksel güce dayalı ikinci bir güç rekabet mekanizmasının yaratılmasına neden olur. Her iki mekanizma birden savaşın üçüncü aracını saptar. En iyi savaşan toplum olmak. Nizamül Mülk'e göre vezir iyi olunca devlet refaha erer, ordu halk mutlu olur. Nizamül Mülk de tam sağlam pabuç değil gibi geliyor bana ama neyse. Çok bulaşmayayım şimdi oralara. Sayfa 132'deyiz arkadaşlar. Hemen belirteyim ki Selçuklu veziri devletin değil sultanın hizmetindedir. Sultan ölünce vezir de ailesi de hükümetten ayrılıp gider. Ne var ki Nizamül Mülk gibi vezirlerin oğul ve torunlarının 3 kuşak boyu vezirlik görevinde kaldıkları görülmüştür. Vezirin halkı mülk, malı mülkü her vakit için müsaade edilebilir. İddiaları elinden alınabilir. Kellesi bile garanti altında değildir. Ancak idare ve divanda derlenen vezir, sultanın temsilcisi, bürokrasinin başı ve sarayın bir üyesidir. Divan-ı âlâ başında olduğundan dolayı devletin bütün maliyesi ondan sorulur. Böylece dini, hukuki, idari, askeri bütün bürokrasi onun denetimi altına girmiş olur. Kutsallık düzeyinde vakıflar, camiler ve medreseler bile vezirin müsaadesiyle kurulur ve hatta vezaret tahsisatıyla bunlar inşa edilir. Askeri işleri fevkalade önemlidir. Yeni birlikler kurar, asker toplar, sultanla birlikte sefere çıkar. Böylece buyuran Akbud'un adına yürütmenin başında bulunur.
Görüldüğü gibi Selçuklu Sultanı toplumdaki üçlü işlevin üç katmanı üzerinde egemendir. Dini bakımdan kutsal değildir ama kutsallığa karşı dikilen egemenlik hakkı vardır. Savaş gücü düzeyinde uludur. Ok ile yayın altında birleştirici erki tartışılamaz. Devlet bu erkin sahibi olan sultanla özdeştir. O kadar ki sultan, ordu ve hazine birbirinden ayrılmaz. Sultan sefere çıktığında hazineyi de yanında taşır. İktisadi işlevini kendi kulu olan bir vezir aracılığıyla yürütür. Ve dördüncü bölüm, ne var ki Selçuklu toplum yapısı ve sınır analizini sultanın üçlü işlevi temsil eden üç sınıfın yani kur, zümre, katman üzerinde hakimi mutlak olduğunu saptayarak bitiremeyiz. Çünkü biraz önce de değindiğim gibi Türk toplumlarında toplumu aslen iki sınıfa ayırmak geleneği vardır. Eski Türk toplumunda sınıflar örünk yani akbudun ve karabudun olarak ikiye ayrıldığı gibi Yusuf Has Hacip Kutakku birlikte Karahanlı toplumunu ak ve karabudun olarak ayırır. Halk ve kul kara olur, beg ise ak, karalı aklı ayrılmış bak. Selçuklu toplumunda da durumun farklı olması için hiçbir neden yoktur. Onlar da Karabudun yani halk, göçer Türkmenler ile yerleşik Taciklerdir, kanlılar. Akbudun katında halk bir hiçtir. Yusuf Has Hacip onlardan bahsederken şöyle der. Halkın karnı doysa dili baş kaldırır, bey baskı altında tutmasa erke özenir. Yani biraz sertmiş. Sonun alıntımız arkadaşlar. O vakit karşımıza toplumda şöyle dizekli bir sınıf yapısı çıkar. Sultan büyüktür Akbudun, ak büyüktür Karabudun. Bu demektir ki Sultan Akbudun üzerinde başattır, Akbudun Karabudun üzerinde başattır. Öyleyse Sultan Karabudun üzerinde başattır. Yani Sultan kadiri mutlaktır. Burada güzel bir sözlük ve kaynakçalarımızdan sonra bu kitabımız da bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynaklar gayet güzel. Yani hocanın hani İlber Hoca'nın dediği o tarih, iktisat ve sosyal bilgiler literatürüne hakimiyeti ve o malzemeyi kullanışı gerçekten hayranlık verici. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, katılıp katılmadığınız yerleri muhakkak belirtmenizi, katkı vermenizi rica ediyorum, istirham ediyorum. Herkese kolay gelsin.